Karakolun dünyadan tamamen kopuk olması. Ne saha kolonlarından bir koşucunun, ne Prescott'tan bir kuryenin, ne de McDowell'den bir posta sürücünün içeri girebilmesi. Üstelik baş römork Tonio'nun kolayca çıkabilmesi. Tüm bunlar, garnizonun bu ideal pazar sabahı üzerinde derin düşüncelere dalması için hesaplanmış. Bir kombinasyondu. Belki de öyleydi. Ancak konuşulanlara bakılırsa, bambaşka bir gerçek birinci favori olarak gündeme oturuyordu. Kahvaltı vaktinde kışlanın her köşesinde tek bir dedikodu dönüyordu. Muhasebeci Case'in, Columbia'dan gelen o genç adamı nasıl feci şekilde blöflediği. Oysa Columbia onlara poker oynamayı ve Apache'lerle savaşmayı öğretmişti. Willett soyu, sıradakiler arasında zaten çok yüksek bir yerde değildi. Bennett's Ranch'teki olaydan beri itibarı hızla azalıyordu. O dönem küçük ordunun geleneği olduğu gibi, komuta silah altında incelemeye geldiğinde durum netleşti. Willett, gerekli bir uykuya çekilmek üzere odasına dönerken, piyasada artık gözden düşmüş birine dönüşmüştü. Resmi ev sahibi Strong, sabah yoklamasında raporları almak için yukarı doğru yürürken, yedek yatağın hiç bozulmadığını fark etti. İçgüdüsel olarak Willett'in nerede olduğunu biliyordu. Tabii ki hiçbir şey söylemedi. Hatta nöbet tutulurken bile sessizliğini korudu. Kaptan Bonner ile birlikte ofise doğru yürüdüler. Orada, karakol komutanı endişeli bir şekilde onları bekliyordu. Bonner'ın dostça imalarından anlaşıldığı üzere, oyun öyle kolayca bitmemişti. Willett, şansının döneceğini umarak bir saat daha oynamıştı. Fakat sabah saat 7'de Craney oyunu durdurdu. Kendisinin ve Watson artık ayrılması gerektiğini söyledi ve Willett'e de artık bırakması gerektiğini ima etti. Case, içkinin etkisiyle oldukça sarhoş olsa da kafasını korumayı başarmıştı ve oynardı. Ancak bu zamana kadar Willett, çoktan borç senetleri, yani EO'lar yazmaya başlamıştı. Madencinin tüm parası gitmişti. Şimdiye kadar son derece mütevazı, emekli ve sessiz olan bu masa ve defter adamı, memurdan büyük bir ödül kazanmıştı. Ancak kendi işverenlerinden sadece küçük bir şey elde edebilmişti. Craney, geceye kadar oyuna ara vermeyi önerdi. O zaman tekrar buluşacağız ve hesaplaşacağız, dedi Willett, elini yarı uzatarak. Tabii ki anlaşacağız, dedi muhasebeci Case. Ama Willett'in uzattığı eli tamamen görmezden gelerek. O an bu gerçek not edilmişti ve sonrasında da hep hatırlanacaktı. Sanırım şu anda karakola çıkmayacağım, dedi Willett, Craney'e dönerek. Belki sen. Elbette, Bay Willett. Buyurun, geçin buraya, dedi tüccar misafirperver bir sesle. Karanlık bir odaya doğru yol gösterdi. Güzelce dinlenin. İstediğiniz kadar uyuyun. İsterseniz size bir yıkama küveti de gönderirim. Küvet minnetle kabul edildi ve ardından onu yalnız bıraktılar. Öğle saatlerinde General Strong, Willett'in durumunu sordu. Kendisini iyi hissetmediğini öğrenince, Strong onun geç saatlere kadar uyanık kaldığını ve muhtemelen hala uyuduğunu söyledi. Bonner'ın saat 2'den sonra bile eve dönmediği biliniyordu ve Tonio'nun da kayıp olduğu keşfedildi. İlk çağrı sesi geldiğinde, Ren odasındaki sallanan sandalyede uyukluyordu. Lillian ise, tıpkı nazik kalpli Amelia gibi, yorgun şövalyesinin gün doğana kadar nöbetçilerle birlikte nöbet tuttuğunu hayal ediyordu. Kendisi ve sevdikleri güvende uyuyabilsin diye. Ve tabii ki şimdi adamın gerçekten çok yorgun olması gerekiyordu. Bu yüzden, Bayan Stannard öğleden sonra saat 4 sularında onlarla sohbet etmek için çıkıp geldi. Neredeyse 2 saattir yatağında oturup kitap okuyan Harris'ten bahsetti. Bayan Archer bu haberi memnuniyetle karşıladı. Doktor, hastanın gitmesinin akıllıca olduğunu düşündüğü ilk anda haber vereceğine söz vermişti. General ise Bay Harris için son derece endişeli ve huzursuzdu. General, küçük bir eskort eşliğinde, dağın zirvesinden dürbünle vadiyi aramaya çıkmıştı. Bayan Stannard'ın ilk söylediği şey ise şu oldu. Bay Willett'in de generalle gitmekten memnun olabileceğini düşünmüştüm. Öyle değil mi yoksa, diye sordu Bayan Archer. Lillian'ın kaçırılan gözlerine hızlıca bir bakış fırlatarak. Hayır, ve tam o an Bayan Stannard tereddüt etti. En azından az önce, nehirden yukarı doğru yükselirken onu gördüğümü sanıyorum. Belki de, Tonio'nun izini takip ediyordu, bilirsiniz. Kumda iz bulmak kolaydı dediler. Ama dere yatağı boyunca kayalıklara ulaştıklarında izi kaybetmişler. Sonra Bayan Stannard akıllıca bir hamleyle konuyu değiştirdi.
Ama Willet'in geceyi ve saatlerini nerede ve nasıl geçirdiğini bilmiyorlarsa. O zamana kadar ALMY karakolunda sadece onlar ve Harris bu kadar bilgisizdi. Üstelik ALMY halkı bundan büyük bir eğlence çıkarıyordu. Case'in günlük işlerini sessizce, göze çarpmadan yaptığı tüm bu süre boyunca kimse daha önce konuşmamıştı. 4 haftanın 3'ünü kitapların ve hesapların başında geçiriyordu. Ya kendi yazılarını gözden geçirir ya da birisi ona hitap etmedikçe tek bir kelime bile etmezdi. Konuştuğunda ise nezaketle ama çok az kelimeyle cevap verirdi. Geçen hafta, yine aynı sessiz ve göze çarpmadan haliyle. Bazen küçük odasının yalnızlığında, bazen gece vakti dere boyunca dolaşırken görülmüştü. Bazen gizlice sürülere gider, atları okşayıp onlara bir şeyler mırıldanırdı. Bazen kurnazca sürü bekçisine içki ikram ederdi. Ve her zaman etrafında bir sürü köpek olurdu. Çünkü hayvanlar tarafından büyük bir saygı ve sevgi görüyordu. Kimseye saldırmadı. Hatta saygısız bir askerin kabalığı yüzünden şişesi çalındığında bile şikayet etmedi. Yarı uyur halde akıntının ninnisini dinlemeye devam etti. 1 mil yürüdü, sonra 1 mil daha. İşte bu zararsız ve bilinmez düzlemden. Case, tek bir gecede şöhrete ve neredeyse büyük bir servete yükselmişti. Tek bir kumar gecesi, tüm savaş ihtimalini ortadan kaldırmıştı. Bu sakin pazar günü, onu karakolda en çok konuşulan adam haline getirdi. Söylentilere göre, maçtan önce tam $500 kaybetmişti. En muhafazakar tahmin bile bu miktarı yarıdan fazla düşüremiyordu. Camp ALMY halkı, aralarında son derece deneyimli bir kumarbaz olduğunu ilk kez fark ediyordu. Askeri geçmişini ve aldığı az maaşı affetmişlerdi. Ne de olsa, sonunda kibirli subayı feci şekilde alt etmişti. Söylentilere göre Case'in bagajında bir rulet çarkı ve faro oyununun düzeni vardı. Bu niteliğiyle, öğle vaktindeki düzenli ziyaretten çok önce, garnizonun esprili dilinde artık adı Case değil, defter, vaka bekçisi olmuştu. O dönemde sivil ya da asker, her sınır insanı bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirdi. Ve öğleden sonra, kamuoyunun gözünden kaybolmuş olan Case'i göklere çıkardıkları gibi. Aynı şekilde, kendini gizleyen ama gözüne uyku girmemiş olan Willet'i de yerin dibine sokuyorlardı. Willet, kafasındaki bir anı yüzünden feci şekilde huzursuzdu. Hem de hiç hoş olmayan bir anı. 1 aylık maaşından fazlasını kaybetmiş olması, itibarını kaybetmesinin yanında hiçbir şeydi. Kendi cebinden büyük bir zarar görmüştü. Doğru. Ama prestij açısından uğradığı zarar çok daha büyüktü. Columbia bölgesinde başarılı bir oyuncu olarak tanınırdı. Özellikle kendi çıkarı söz konusu olduğunda çok başarılıydı. İçten içe, arkasından kahkahalar atan o palyaçoyu boğmak istiyordu. Case'in o parlak blöfü ve kendi yenilgisi karşısında kaba, sevinç dolu bağırışları. Dago ve arkadaşlarını bile açık kapıdan hayranlıkla bakmaya sevk etmişti. Şimdi kulaktan kulağa dolaşacağını bildiği o hikayeyi susturabilseydi. 1 aylık maaşını daha gözden çıkarmaya hazırdı. Onların bildiğinden çok daha büyük bir utanç içindeydi. Eğer herkes onun elindeki kartları görseydi, kıyamet kopardı. Ama o bunu şakacı bir şekilde atlatmaya çalışmıştı. Sadece blöf yaptığını ve kendi oyununda haklı bir şekilde yakalandığını söylemek istiyordu. Ah, o oyun. Bir sporcu gibi cool bir tavır sergilemeye çalışmıştı. Tüm bunları, kendisini hiç endişelendirmeyen bir konu gibi göstermek için yırtınmıştı. Ama berrak kafalı Crane, onun aklından geçenlerin tam aksini düşünüyordu. Case ise öğlene kadar kafası dumanlı olsa da gerçeğin farkındaydı. Ve bilmesinin çok haklı nedenleri vardı. Willet'in yarı uzatılmış elini tamamen görmezden gelmesine sebep olacak kadar güçlü nedenler. Case'in gün boyu özel bir işi yoktu ve isterse rahatça uyuyabilirdi. Willet ise, her an hareketli bir göreve çağrılabileceğini bilerek uyuyamadı. Hazırlık yapmaya çalıştı, ama bunu bir türlü başaramadı. Case'in kişiliği ve 2 yıl önce Vancouver'a yaptığı o tek gönderme. Onu acı bir şekilde rahatsız ediyor, içini kemiriyordu. Bu adamı daha önce nerede ve hangi koşullarda görmüştü? Bahsedilen o güzel eski görev yerinde sadece 3 hafta kalmıştı. Büyük bir askeri mahkeme kurulmuştu ve diğer astsubaylarla birlikte tanık olarak oraya gelmişti. Hem karakolda hem de Portland'da akşam yemekleri, danslar, eğlenceler ve flörtler yaşanmıştı. Kolayca kazandığı kart oyunları olmuştu. Ve kazancının çok az bir kısmını şaraba harcamıştı.
Pembe küçük kulaklara fısıldanan aptalca sözler vardı. Hatta şimdi hatırlamaktan hiç memnun olmadığı, saçma mektuplarla yazılmış sözler. Ama, henüz ona bir zarar gelmemişti. Hatta o ziyaretten sonra bir daha hiç görmediği, tekrar görmek ya da haber almak istemediği bir kız bile vardı. Ama kızdan haber almıştı. Hem de birden fazla kez. Acınası, yalvaran küçük mektuplardı bunlar. Ama aman tanrım, Kızılderililer gelmeye başlayınca onları avlamakla meşgul olmuştu. Sonunda kız onu aramayı bırakmıştı ve bu da derin bir rahatlama yaratmıştı. Ancak bu olayların ya da mektupların hiçbirinde Case'in adı geçmiyordu. Yine de, bir yerde onu görmüş, bir yerde sesini duymuştu. Ve Case, onun oyun tarzını kesinlikle hafızasına kazımıştı. Case, Vancouver, demişti. Orada ya da o civarda 2 ya da 3 zorlu maç yaşanmıştı. Asker yoldaşlarının kendileri için çok büyük gördüğü o maçlardan çekildiği anlar olmuştu. Kendisi ise şansı ve cesaretiyle sonuna kadar gitmiş. Kazanan olarak herkes tarafından kıskanılmıştı. Yine de tüm bunlar, doğrudan Case'i işaret etmiyor gibiydi. Willett o pazar sabahı 2 saat bile uyuyamadı. Öğle vakti geldiğinde uyanık, vücudu sıcak, ateşli ve susuzdu. Dağlarda, sadece bir günlük yürüyüş mesafesinde bulunabilecek o buz gibi soğuk suyun arzusunu duyuyordu. Ama henüz eve dönüş yolculuğuna dayanacak gücü kendisinde bulamamıştı. Craney ona serin, damlayan bir matara ve biraz asetik asit getirdi. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bir şişe bira teklif etti. Bu biralar büyük toprak kaplarda soğutulur ve 50 sente satılırdı. Fakat Willett, uyumak yerine bilgi peşindeydi. Dolaylı yollardan Case'in geçmişini sormaya başladı. Sonuç olarak Willett, Craney'nin Case'in profesyonel bir kumarbaz olduğunu anlamasını ve onun oynamasına izin verdiği için suçluluk hissetmesini istiyordu. Ancak Craney bu hamleyi hemen fark etti ve anında mat etti. Case, onu Prescott'tan buraya getirdiğimden beri onlarca kez oynama fırsatı buldu. Ve daha önce hiç bu kadar büyük bir paraya masaya oturmamıştı. Asla diğer odada oynamazdı. Neredeyse 2 yıl önce çeyrek master katibi olarak işe başladı. Kiminle mi? Binbaşı Ballard onu yanına aldı, ama içki yüzünden onu serbest bırakmak zorunda kaldı. Hayır, Ballard hiç Vancouver'da bulunmadı. Sonra muhasebecim maaş gününde vuruldu ve defterleri tam bir karmaşaya çevirdi. Ben de Case'i işe aldım. Şimdiye kadar sahip olduğum en iyi muhasebeci. Durumu dengelemek için tam zamanında geldi. Gerçi ayda 1 hafta izin istiyor, ama diğer 3 hafta boyunca kesinlikle sadık biri. Geçmişinden ise asla bahsetmez. Ballard, San Francisco'daki rütbeli subaylardan gelen en iyi referans mektuplarıyla geldiğini söylemişti. Onun içtiğinde bile güvenilir ve dürüst olduğunu yazmışlardı. Oysa ayıklık örneği olan eski memurum sağa sola soygun yapıyordu. Case'in bu durumu, sanırım saha ağaçlarının arasında bir yerde patlak verdi. 3 gün sarhoş gezecek, 3 gün ayılacak, 7. gün ise tamamen düzgün bir adam olacak. Dün gece sen onu başlatmasaydın, şimdiye kadar çoktan ayılmış olurdu. Ve eğer sen bu oyuna girmeseydin, o aile içi oyun sadece bir oyunda kalırdı. Kimse ne daha kötü olurdu ne de daha bilge. Bana dolar limitli bir oyuna ihtiyacın olmadığını söylemiştin. Bu nedenle, Craney'nin bu ziyaretinde hiçbir teselli edici yön yoktu. Willett bir kez daha serin bir banyo yaptı. Yaklaşık 2 yıl önceki kıyafetlerini giydi. Case'in genellikle yürüdüğü yol ona gösterildiğinde, sanki aklında hiçbir şey yokmuş gibi yürüyerek uzaklaştı. Ve az sonra, aynı sivri kayalık ekranın ötesinde gözden kayboldu. O anlarda, en azından, Tonio'yu ve kayıp izi düşünmüyordu. Saat 5'e doğru, General Strom ve Bonner ile birlikte, 4 mil ötedeki zirveden geri dönerken seçilebiliyordu. "Bir dakika gidip Bay Harris'in durumunu soracağım," dedi Bayan Archer. "Ve doktora onu ne zaman ziyaret edebileceğimizi öğreneceğim." Böylece, Lillian'ı Bayan Stannard ile birlikte bırakıp sadece birkaç dakikalığına gitmeyi düşünen bu nazik, endişeli kadın, elindeki güneş şemsiyesiyle alçak verandanın gölgesinden çıktı. Bulutsuz, eğik ışınların altına doğru ilerledi. Ve hemen doktorun açık kapısına hafifçe vurdu. İçeriden bir cevap gelmedi. Ama derinlerden erkek sesleri işitiliyordu. Karanlık salona girerken, doktorun oturma odasının ya da çalışma odasının girişine tekrar dokundu. Açık alanda, kapı niyetine asılmış bir Navajo battaniyesi duruyordu. Çünkü orada gerçek bir kapı yoktu.
Bu mütevazı işaretine kimse cevap vermediği için, perdeyi biraz yana çekip içeriye bakmaya cesaret etti. Oda son derece az aydınlatılmıştı. Kuzey tarafındaki tek bir pencere hariç, tüm pencereler ağır perdelerle örtülmüştü. Doktorun yaslanma sandalyesi ve okuma masası, kitaplar, broşürler ve pipolarla doluydu. Odada, eski tütünün yeni tütüne hakim olmasından kaynaklanan, çok da hoş kokulu olmayan yoğun bir duman sisi dalgalanıyordu. Kuzey pencerelerinin tam karşısında, kaba bir sedir vardı. Üzerinde ise, dış mekanda kullanılan büyük gözlüklerle birlikte oldukça büyük boyutta bir içki damacanası, yani bir yarı John duruyordu. Bentley'nin kendisi, eski okuldan yetişme, mesafeli bir adamdı. Bu yüzden, farklı inançlara sahip misafirleri için her zaman güvenilir bir canlandırıcı bulundururdu. Bazılarının onu son zamanlarda desteklediği varsayılırsa. Sesler vitrinden değil, 2 ya da 3 kişinin hararetle konuştuğu iç odadan geliyordu. Ve konuşanlar arasında doktorun olmadığı çok belliydi. Şimdi, Bayan Archer genç Harris'i görmeyi gerçekten çok istiyordu. Onun iyiliğiyle ne kadar derin bir ilgiyle ilgilendiklerini, ona hizmet etme arzularını ve daha önce neden araya girmediklerini kanıtlamak niyetindeydi. Bayan Stannard'ın ya da başka bir kadının onun gelişini önceden tahmin etmiş olması, içten içe belirgin bir utanç yaratıyordu. Doktor, hastasını ne kadar erken görebileceğini haber vereceğine söz vermişti. Ve daha erken gelmemiş olması tamamen doktorun suçuydu. Harris'in Bayan Stannard'ı yanına çağırdığını ancak birkaç gün sonra öğrenmişti. Bayan Stannard bunu ona asla söylemezdi. Ama Bayan Stannard gerçekten nadir, çok nadir bir kadındı. Ama eğer doktor, hastasının kendisi gibi şefkatli meleklerin ziyaretini kabul etmesini akıllıca bulmuyorsa, Bayan Archer büyük bir şaşkınlıkla kendine sordu, "Doktor, Bentley'nin kulağına kadar gelen bu rahatsız edici adamların ziyaretine izin vermek ne demek?" Oluyordu, yarı sersemlemiş bir halde öylece kala kaldı. Ne yapacağını bir an bile kestiremiyordu. Hemen içeri girip kocası adına, böyle bir zamanda, böyle bir ortamda sarf edilen bu heyecan verici sözlere karşı kesin bir itiraz mı yapmalıydı? Yoksa hemen geri çekilip daha fazla ses duymaktan kaçınmalı mıydı? Tam o sırada, alçak ve temkinli bir ses duyuldu. Bu yabancı bir sesti, daha önce hiç işitmediği bir ses. Diğer sesin ise hemen Harold Willett'e ait olduğunu anladı. Şaşırtıcı değildi. Sözlerin Harris'e hitaben söylendiğinden asla şüphe etmedi. Ta ki o ilk kelimeler, Willett'in o sözleri kulağına ulaşana kadar, "Artık bir beyefendiyle konuşacak durumda değilsiniz. Ve sizi dinlemeyi reddediyorum. Buraya benim hakkımda yalanlar söylemek için geldin. Beni baltalamak için, bunu çok iyi biliyorum. Ve ne kadar çabuk gidersen. Buraya Tanrı'nın gerçeğini söylemeye geldim ve bunu sen de çok iyi biliyorsun." diye anında bir cevap patladı. Bayan Archer o an rahatladı. Çünkü bu kesinlikle Harris'in sesi değildi. Baltalama konusuna gelince, "Allah aşkına, başka ve çok daha iyi bir adamı baltalamanı engellemek için geldim buraya. Eğer bu senin için yeterli değilse, burada yaptıklarını engellemek için, Portland'daki o zavallı kıza yaptıklarını." Ancak bu kelimelerin hemen ardından içeriye büyük bir telaş, sert bir kavga ve patlayan bir darbe sesi girdi. Tam o sırada görevli korku içinde dışarı fırladı. Doktor Bentley ise şaşkınlık ve öfkeyle içeriye doğru koştu. Bayan Archer, yaşadığı şokla kendini güneşin altına, dışarıya doğru geri çekti. Ancak kısa süre sonra Willett'in, yüzü kızarmış ve öfke içinde arka kapıdan hızla çıktığını gördü. Hemen bitişikteki yardımcı odaya yönelmişti. Fakat tam o anda görevli tarafından yakalandı. Görevli nefes nefese konuştu. Doktor, Bayan Archer'ın 1 dakika geri gelmesini söyledi. "Sizinle konuşmak istiyor." Ve Bayan Archer, tekrar geri döndü. 10 dakika sonra, general ve küçük refakatçisi, üzerlerindeki tozu silkerek garnizona giriş yaptı. Yaşlı askerin attan inerken sorduğu ilk soru Willett olmuştu. Lillian ise, onun Bay Strong'un yanında olduğunu söylemek zorunda kaldı. Gazi General, Bayan Stannard ile kısa ama nazik bir konuşma yaptı. Ardından Bayan Archer'ın Harris'i görmeye gittiğini öğrenince, yüzünde hafif bir memnuniyet ifadesi belirdi. Ve adam, kendi yoluna koyuldu. Atlar ahırlara götürüldü. Diğer subaylar da hanımları aceleyle selamlayıp evlerine doğru yönelmişlerdi ki, generalin sesini duyunca aniden geri döndüler.
Üçü birlikte, kapısında bir nöbetçinin beklediği emir subayının evine girdiler. Lillian, endişeli gözlerle onlara ve Bayan Stanner'da bakıyordu. "Bir şey gördüler, biliyorum," dedi genç kız. "Ve babamın kafasını karıştıran bir şey bu. Normalde beni öpmeden asla gelip gitmezdi." Bayan Stannard, generalin bu sevimli alışkanlığını zaten fark etmişti. Öğle yemeğinden beri uzakta olan general, bu kez bunu tamamen unutmuştu. Kadın da onun meşgul, hatta şaşkın olduğunu anlamıştı. Ama bir kez düşüncelerini çok çabuk dile getirmişti. Artık daha temkinli olmalıydı. 3 dakika sonra, küçük grup evden tekrar çıktı. Willett de artık onlarla birlikteydi. Ellerinde tarla dürbünleriyle, Platon'un kuzey kenarına doğru yürümeye başladılar. Hastanenin hemen arkasında, kesilmemiş çam ağaçlarıyla çevrili küçük, rastik bir platform duruyordu. Burası, uzun akşamlarda askerlerin çok sevdiği bir gözetleme noktasıydı. Ama güneş tepedeyken buraya nadiren gelinirdi. Şimdi ise ekip, oraya doğru hızla ilerliyordu. Çok geçmeden, garnizonun kalan yarısı da dışarı çıktı. Saygılı bir mesafeden, merakla subayları izliyorlardı. Diğer yarısı ise kapıdan dışarı akın etmekteydi. O sırada ter içindeki atıyla koşan bir görevli durumu açıkladı. "Pikacho'nun tepesinden bir şey gördüm generalim. Ve hemen geri döndüm. Sadece 2 dakika sonra." Yardımcı Subay Strong, platformdan aşağıya doğru koşarak geldi. "Eğerini çıkarma," diye bağırdı. "O atları geri getirin ve yanına yenilerini de alın. Hemen bir refakatçi birliği gönderin." Gözcü subaylar henüz tabanca kemerlerini bile açmamıştı. Willett dürbününü bıraktı ve yola koyulmak üzere hareketlendi. General arkasından seslenince yarı dönüp aceleyle cevap verdi. "Koltumu alır almaz geri döneceğim efendim." Konuşurken bir yandan bluzunun boğazını çözüyordu. Uzaktan bakınca bile ne kadar sıcaklamış ve kızarmış olduğu belli oluyordu. Oysa diğer subaylar, oldukça sert, deneyimli ve her şeye hazır görünüyorlardı. Kısa süre sonra, şefleriyle birlikte Pikacho'ya gidecek olan yarım düzine atlı, yanlarında 2-3 yedek atla koraldan fırladı. Strong, kendisine ilk ulaşan ata bindi ve teğmen Willett için başka bir at getirmesi amacıyla kendi odasına bir adam gönderdi. Tam o sırada Kaptan Bonner, sanki hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi rahat bir tavırla geri döndü. Birinci çavuşuna dönerek, "Adamları silah altına alalım," dedi. Ve saniyeler içinde, C bölüğünün tüm askerleri kışlaya doğru koşmaya başladı. Willett'i beklememe gerek yok. Generalin Strong'a böyle seslendiği duyuldu. Strong, atının üzerinde küçük bir grupla sabırsızlıkla emir bekliyordu. Sözleri duyar duymaz yamaçtan aşağı indiler. Tam o sırada Doktor ve Bayan Archer, yaşanan heyecandan bir şekilde haberdar olmuş. Dışarı çıkmışlardı. Arkalarında bıraktıkları toz bulutunu ve Strong'un önündeki kumu homurdanarak çiğneyen asker atını gördüler. Eski levazım subayı Buckets, çizgiden topallayarak geldi. Heyecandan, zaten parlak olan yüz hatları daha da derin bir kırmızıya dönmüştü. Sorulan soruya verebildiği tek cevap şuydu: "Point'in ötesinde bir şey görüyorlar." "O at kimin için çavuş?" "Teğmen Willett için efendim. 1 dakika içinde çıkacağını söyledi." Ama dakikalar uzadıkça uzadı. Buckets, gerekirse yardım etmek ve içeriden bir bilgi alabilmek amacıyla odaya girdi. Willett ise o sırada güzel üniforma pantolonunu ve Oxford şortunu çıkarmış. Keşif ekipmanını saklayan forvet oyuncusuna lanetler yağdırıyordu. Buckets acımasızca sordu, "Neden olduğun gibi gitmedin?" "Geçidin yukarısında çok büyük bir toz kalkıyor. Neyse, ne var ne yok. Ayırt edemiyorum. Bilmiyorum. Kimse bir şey bilmiyor. İzciler gönderiyorlar. Kuryeler, haberciler gönderiyorlar. Saatlerce birinin haber getirmesini bekliyorlar. Sonra biri geldiğinde ise paniğe kapılıp garnizonun yarısını onu karşılamaya gönderiyorlar." Aniden, Buckets'ın yüzündeki hoşnutsuzluğu fark eden Willett sözünü yarıda kesti. Buckets gibi deneyimli bir personel subayının, bir meslektaşından böyle sözler duyunca şaşırması normaldi. Zaten yaşlı subay bu sorgulamayı fazla uzatmadı. Bu durum Willett'e olan saygısını artırmadığı gibi, endişesini de gidermemişti. Aslında bu saate kadar, posta komutanı hariç neredeyse herkes Willett'in geceyi ve sabahı nerede geçirdiğini biliyordu. Mağazadan sadece 1 saat önce çıkmıştı. Sanki muhasebeciyi takip ediyor gibiydi. Herkes Case'in içtiğini biliyordu, şimdi Buckets Willett'in de aynı yoldan gittiğini anlıyordu. Buckets tek bir kelime bile etmedi.
Heyecanın nedenleriyle ilgili başka bir soru da sormadı. Sadece evde dolaşıp kayıp eşyaları aramakla meşgul oldu. Ve kısa süre sonra, Willett'in görmeden yaptığı aramada neredeyse paramparça ettiği bir kaliko perdenin arkasında, asılı duran eşyayı buldu. "Buyurun," dedi, giysileri yatağa fırlatarak. "İşte tabancan, Colt 44. Her yuvası dolu ve işe hazır. Arizona'da bir ay kaldıktan sonra daha farklı bir kemer kullanacaksın. Ve o botları çıkarıp Apache mokasenleri giyeceksin. Sana yardım edeyim Willett, biraz şaşkın görünüyorsun. Al, kafanı şuna göm." Buckets konuşurken bir kaseyi yarıya kadar doldurdu. Ardından daha serin bir su alabilmek için topallayarak toprak testiye doğru gitti. Willett ise bir yandan binicilik pantolonuyla uğraşıyor. Bir yandan da en çok ihtiyaç duyulduğu anda uçurumun kenarında boş boş etrafa bakan Strong'un adamlarını suçluyordu. Buckets, kabı asılı su deposunun serin derinliklerinden kaldırırken, adının hafifçe çağrıldığını duydu. Orada, doktorun odasının yan kapısında Harris duruyordu. Solgun ve acı çektiği her halinden belliydi. Çıplak ayaklıydı, üzerine bir çarşaf örtmüştü. Kolu ve omzu ise bandajlar içindeydi. "Willett'e dışarı çıkmasını söyle," dedi Harris. "Gitmeden önce onu mutlaka görmeliyim. Sen hemen yatağa geri dön. Ben ona iletirim." Ancak görevli asker, Harris'in henüz iyileşmemiş omzuna elini koyup geri dönmesi için yalvarmasına rağmen, adam yerinden kıpırdamadı. Buckets sürahiyi kapının içine bıraktı. "Daha soğuk su var Willett," dedi. "Ve kapıda Harris bekliyor. Yola çıkmadan önce seni görmesi gerektiğini söylüyor." Yaşlı levazım subayı bir cevap beklemeden, doktoru bulmak için hızla ön tarafa doğru ilerledi. Onu hastanenin çok arkasında, platforma doğru yürürken gördü. Bu sırada kendi verandasında duran Bayan Archer, Bayan Stannard ile hararetli bir sohbete dalmıştı. Lillian ise köşe sütununa yaslanmış, bitkin görünüyordu. Buckets, Harris'i azarlayıp içeri sokmak için hızla geri döndü. Tam o sırada, güneydoğudan gelen, yarı boğuk bir silah sesi havada yankılandı. Küçük galerinin arka ucundan bakınca, dere boyunca 1 mil kadar ötede söğüt ağaçlarının etrafından son sürat gelen 2 süvari gördü. Geçidin yakınındaki söğütlerden çıkan bir adam ise, yumuşak kumların içinde ağır ağır yürüyor, elini yüzüne tutuyordu. O adam da silah sesini duymuştu ve üsse doğru adeta can havliyle kaçıyordu. Buckets, bu adamın muhasebeci Case olduğunu düşündü. Muhtemelen söğütlerin arasında siesta yaparken rahatsız edilmiş ve sığınacak bir yer arıyordu. Ancak Case, çorak düzlüğün çeyreğini bile geçemeden, kaktüslerin ve çalıların arasına saklanmaya fırsat bulamadan, süvariler tekrar ortaya çıktı ve mağazaya doğru hızla koştular. Buckets, bunların hayatlarının baharında 2 çiftçi ya da maden arayıcısı olduğunu düşündü. Tonio, tontoların tamamen onlarla ilgili olduğunu söylemişti ve işte bu, dediklerinin ek kanıtıydı. Buckets, Case'in mağazaya doğru sendeleyerek ilerlediğini gördüğü sırada, Willett nihayet dışarı çıktı. Binicilik ceketini ilikliyor ve tabanca kemerini takıyordu. "Peki, durum nedir?" Sesi kısa, kesik ve neredeyse somurtkandı. Ve ardından sınıf arkadaşının cevabı geldi. Buckets'ın çok uzun süre unutamayacağı bir cevap. "Vadinin yukarısına gidiyorsun ve orada bir alarm var. Şimdi Willett, şunu sakın unutma, ne görürsen gör ya da neyden şüphelenirsen şüphelen. Bennett'in çiftliğindeki o vahşette Apache muhavelerin hiçbir rolü yoktu. Tonio'nun bu konuda sözü var ve ben kanıtları getireceğim. Lanet olsun Tonio'nun sözüne. O da bir asi ve firari. Derin ve ikili bir oyun oynuyor. Sen de 3 gün önce ondan şüphelenmiştin. Şimdi bunu kanıtlamış oldu. Konuşmaya vaktim yok." Willett sabırsızca arkasını döndü ve atına doğru koştu. Bir an sonra eğerdeydi. Heyecan içindeki atına mahmuzları vurdu ve mesa kenarına doğru 4 nala fırladı. Generale selam vermek için şapkasını kaldırdı ve yamaçtan aşağıya atladı. Alt setin üzerinden, kurumaya yüz tutmuş kış deresinin üst geçidinden geçerek ötedeki kumlu düzlüklere çıktı. "İyi biniyor," dedi general, arkasından bakarak. "Çok iyi biniyor," diye onayladı cerrah. Sonra Strong'a dönerek sordu, "Bir şey görebiliyor musunuz efendim?" 10 dakika önce 2 at ve vadinin çok yukarısında koşan bazı karaltılar görebiliyordum. Ama şimdi hiçbirini seçemiyorum. Strong onları getirecektir. Strong ve Willett. Güvenilir adamlardır doktor. Strong'a gelince, evet,
O bir numaradır, dedi doktor sertçe. Öğleden sonra yaşananlar, diğer subaya karşı olan hoşnutsuzluğunu iyice artırmıştı. Konuyu hızla değiştirmek isteyerek ekledi, dükkanın orada bir hareketlilik var sanırım efendim. Az önce o tarafa doğru koşan adamlar gördüm. İşte Buckets da geliyor. Ve Buckets, ayağını sağlamca yere basıp topallayarak yanlarına ulaştı. Sanırım 2 çiftlik adamı. Ve 10 dakika önce güneydoğuya doğru bir el ateş edildi. General arkasına dönüp baktı. Kütük kışlanın önünde, Bonner'ın birliği hazırlık kıyafetleriyle nizam almıştı. Çavuşlar mühimmat dağıtıyordu. Geçit alanının karşı tarafındaki yemekhane ve ofis binalarının verandaları ise bomboştu. Sadece birkaç adam, tüccarın görünmeyen dükkanına doğru bakıyordu. Hastanenin yakınında, Mesa kenarının birkaç metre solunda ise diğer birliğin askerleri gelişmeleri heyecanla izlemekteydi. Artık çıplak gözle bile, vadinin 2 mil kadar yukarısında Strong'un küçük birliği seçilebiliyordu. Siyah küçük noktalar halinde ara sıra kuzeye doğru ilerliyorlardı. Ağır bir 4 nala cepheye doğru ilerleyen Willet ise hala net bir şekilde görünüyordu. Ancak şu anki heyecanın asıl nedeni olan nesnelerden eser yoktu. Picacho tepesinden bakan Strong ve Bonner. Dürbünleriyle Bennett'in harabeye dönmüş çiftliğine doğru ilerleyen 2 küçük siyah nokta fark etmişlerdi. Bu noktalar yavaşça karakola doğru geliyordu ama hala 5-6 mil uzaktaydılar. Platformdan bakıldığında, 40 dakika sonra, 2 süvarinin hızla hareket ettiği açıkça görülebiliyordu. Kayalık dere yatağını kaplayan söğütlerin yakınındaydılar. Bunun da ötesinde, General 3 ya da 4 figür gördüğünden tamamen emindi. Hareket ederken aktif bir şekilde zıplıyorlardı. O ve danışmanları, Çavuş Woodrow ile yoldaşlarının bir şekilde almaya geri dönmeye çalıştıklarını ve Apache'lerin yolda olduğunu anlamışlardı. Bu yüzden Strong ve küçük ekibi onlarla buluşmak, yardım etmek ve gerekirse onları kurtarmak için gönderilmişti. Bu yüzden Willet, bu kez kendi isteğiyle ve Harris'i takip ederken taşıdığı o resmi yetki olmadan, hızla onları yakalamak için ileri atılmıştı. Anın getirdiği o aşırı heyecan içinde, Archer'a verdiği sözü tamamen unutmuştu. Colt'unu alır almaz geri döneceğine söz vermişti. Ama şimdi, kalçasında o 44 kalibrelik Colt duruyordu ve her yuvası doluydu. Platformdaki izleyiciler dürbünlerini uzak sahaya doğrultmuşken, Buckets, yardımcı subayın bıraktığı o yakışıklı dürbünü eline aldı. Dürbünün ince gümüş kaplamasının üzerinde, tıpkı tabancayı süsleyen yazıyla aynı elden çıkmış bir yazı fark etti, H. Willet, USA. Dürbünü gözlerine göre ayarlarken, Doktora Harris'in yan kapıya kadar geldiğini, onun o samimi sözlerini ve tavırlarını anlatmaya başladı. General keskin bir şekilde döndü, o da ne? Harris, orada Apache Mojave yok mu dedi. Bennett çiftliğindeki olayda Apache Mojave yokmuş efendim. Tonyo'nun iddiası bu yönde. Ama Willet bu ifadeyle de Tonyo ile de alay etti. Aman tanrım, dedi Archer. Tonyo haklıymış. Burada izole durumda olduğumuzu söylemişti. Eğer o gizemli şekilde kaçmasaydı. Willett'in kibirli tavırları yerine onun sözüne inanmayı tercih ederdim. Sahi, Willet bütün sabah neredeydi? Bana hiç yaklaşmadı. Orada bulunan ve bunu duyabilecek herkes durumu biliyordu. Ama kimse cevap vermedi. Archer ona tuhaf bir şekilde baktı. Bonner ve Briggs dürbünlerinin üzerinden gözlerini ayırmadan bakmaya devam ettiler. Buckets ise her zamanki sessizliğine gömülmüştü. Doktor, yatağından kalkan Harris'e bir uyarıda bulunması gerektiğini söyleyerek hemen oradan ayrıldı. Archer ise daha fazla soru sormadan tekrar incelemesine döndü. O eski ordudandı ve işaretleri okumayı iyi bilirdi. Bir an için vadinin yukarısındaki tüm canlı nesneler görüş alanından çıkmış gibiydi. Bonner, konuyu değiştirmek amacıyla adeta beyaz bir yalan söyleyerek bağırdı, işte yine geldiler. Ah, hayır, yanılmışım. Ancak bu hile gereksizdi. Archer durumu zaten anlamıştı. Tam o sırada, hastaneye bitişik hemşire odasının açık pencerelerinden bir ses yükseldi. Orada bulunan herkes, duydukları an kulaklarını isteyerek kapatmak isterdi. Bu, dünyadaki en sevdiği her şeyden mahrum bırakılmış bir kadının uzun, yürek burkan, İnleyen çığlığıydı. Zavallı Bayan Bennett. Yaşadığı o korkunç acılara yeniden uyanmıştı ve umutsuz iniltileriyle havayı dolduruyordu. Bu ses, bir an için etraftaki tüm sesleri bastırdı. Allah aşkına doktor, diye bağırdı Archer asistana doğru.
Sen ve Bentley o zavallı kadını sakinleştirecek bir şey bulamaz mısınız? Yoksa o da mı aklını kaçırdı? Öyle görünüyor efendim. Onu hayata geri döndürecek tek bir şey var, o da o bebekler. Eğer onları bulup getirebilecek biri varsa, o kesinlikle Stener'dır, diye dua etti general. Vadinin yukarısındaki bu hareketlilik, belki de ondan ve çocuklardan gelecek bir haberdir. Tanrı korusun, bakın, diye bağırdı Bonner o anda. Willet'i görüyorum. Görüyor musunuz? Oraya doğru hızla tırmanıyor. Aman tanrım, affedersiniz generalim. Strong'un adamlarının çok daha ötesine geçti. Görüyor musunuz? Söğütlerin hemen yanında. Nerede? Aman tanrım, gördünüz mü? Atı zıpladı ve sanki, bakın, kaçıyor. Gitti. Gitmişti. Güneş batmadan önce, batı tepelerinin arkasında tamamen kaybolmadan hemen önce, ne Willet'i ne de onun atını bir daha göremediler. Gözcüler birer birer Strong'u tekrar görüş alanına aldılar ve onu aşağıya, dereye kadar takip ettiler. Atlı gruptan bazıları yorgun bir şekilde subaylarını takip ederken, diğerleri ise sığlıkların arasında, iki yabancının garip hareketlerle arama ekibine yol açtığı o noktada dolanıp duruyordu. Yarım saat geçti. Vadide ışık iyice azalıyordu. Mogollon'un doğu tepeleri adeta bir alev topu gibi parlarken, tek bir binicinin hızla eve doğru döndüğü fark edildi. ALMY üstüne alacakaranlık çöktüğünde, nefes nefese kalmış atıyla yamaçtan yukarı tırmanan yorgun bir binici, karakol komutanına selam verip elindeki notu uzattı. O sırada Bayan Archer, Bayan Stannard ve Lillian da platformdaydı. Annenin kolu, içgüdüsel olarak kızının ince beline dolanmıştı. Herkes generalin etrafına toplanmıştı. General zarfı hızla açtı ve kurşun kalemle aceleyle yazılmış o kelimeleri yüksek sesle okumaya başladı. Kuryeleri güvene aldık. Verde'den gelmişler, çok korkmuş ve bitkin haldeler. Saat 3'ten beri yerliler tarafından kovalanıyorlarmış ve mühimmatları neredeyse tamamen bitmiş. Biz derenin batısındayken, Teğmen Willet doğu tarafında çok fazla ileri gidince onlardan bazılarıyla karşılaşmış olmalı. Ateş sesleri duyduk ve hemen takibe aldık. Atını kayaların arasında ölü bulduk. Willet'in de hemen yakınında yattığını gördüm. Sersemlemiş durumdaydı ama kesinlikle vurulmamıştı. Kendisine saldıranlar hakkında hiçbir şey göremediğini söylüyor. Bir ambulans gerekiyor. Saygılarımla, Strong. Bayan Archer'ın kolu, kızının titreyen bedenini daha da sıkıca sardı. Lillian tek bir kelime bile etmedi ama yüzü bembeyaz kesilmişti, yumuşak dudakları titriyordu. Bayan Stannard şefkatle genç kızın diğer yanına yaklaştı. General kısa ve net talimatlar verdi. Çok geçmeden, iki kadının arasından ayrılan genç kız yavaş adımlarla oradan uzaklaştı. Sadece generalin gözleri onu takip ediyordu. Bentley içeri girip haberi sessizce Harris'e anlattı. Ambulans kapının önünde durduğunda her şey hazırdı. Ciddi yüzlü kocası karanlıkta eve döndüğünde, Bayan Archer, Lillian'ın uyumaya ikna edildiğini söyledi. General sadece, bu en iyisi, dedi. Sonra döndü, sevgili eşinin yüzünü ellerinin arasına alıp onu 3 kez öptü. Ardından gelen kuryelerle görüşmek üzere tekrar yola koyuldu. Kuryelerin emirleri, getirdikleri mesajı şahsen Camp ALMY komutanına teslim etmek yönündeydi. General onlara yiyecek ve içecek ikram edilmesini söyledikten sonra, fener ışığının altında Verde bölgesi komutanından gelen mesajı okumaya başladı. Rezervasyondaki ajan, Apache Mohave'lerin bile 100 kişilik genç bir savaşçı grubunun dışarıda olduğunu doğruluyordu. Posta habercileri, çiftçiler ve diğer bazı insanlar Camp Sandy yakınlarında öldürülmüştü. Dost yerliler ise, Comes Flying isimli yerlinin kazara vurularak öldürülmesinin intikamı olarak, Dead Man's Canyon bölgesinde askerlerin katledildiğini bildiriyordu. Kaptan Tanner ve Teğmen Ray, Camp Sandy ve Cameron'dan güçlü birliklerle ayrılmışlardı ve ALMY ile iletişim kurmaya çalışacaklardı. Raporun sonunda şu ifadeler yer alıyordu. Teğmen Harris ve keşif birliği hakkında hiçbir haber alınamadı. Ancak yakınınızda yerli yağmaları olduğuna dair söylentiler var. İleri karakol pozisyonunda çevrelenmiş olmasından ve iletişimin kesilmesinden korkuluyor. Yine de kendinizi koruma yeteneğinizden şüphe edilmemektedir. Eğer Tonto Havzası'nda hala süvari keşif kolunuz varsa, onları durumdan haberdar edin ve mümkün olan ilk fırsatta bildirin. İşte hepsi bu kadar, dedi general. Şimdi sıra Willet'te.
Ve 1 mil kadar ileride, gelen ambulansla karşılaştı. Willet ve doktor aracın içindeydi. Genç Teğmen'in köprücük kemiği kırılmıştı ve şiddetli bir baş ağrısı çekiyordu. Üstelik son derece kötü bir ruh halindeydi. General Archer'a dönerek öfkeyle konuştu, "General Archer. Atımı öldüren o kurşun aslında doğrudan bana yönelmişti. Ve o atışı yapan yerli. Harris'in o çok övdüğü, örnek gösterdiği Tonyo'dan başkası değildi. Alm'de o gece. Oldukça heyecan verici bir geceydi. General, her zamanki alışkanlığının aksine, bu gece çok ciddi ve sessizdi. Az konuşuyor. Hiçbir şey içmiyordu. Geleneksel içkisi toddy'yi bile reddetmişti. Doktor da, o alışılagelmiş halinin aksine. Biraz içiyor ve çok düşünüyordu. Ama hiçbir şey söylemiyordu. Genelde nefsine hakim ve her zaman ılımlı bir adamdı. Hastalarını uyuttuktan sonra, gece yarısından önce meşhur içkisini birden fazla kez denemeye meyilli görünüyordu. Ve o an, hastalarını uyuttuktan sonra yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. "Yine denge seviyesindeler," dedi Bonner. İki sıradan askere atıfta bulunarak. "Ve bunu gördüğüme üzülmem." Görünüşe göre Strong ve Bonner arasında notların karşılaştırılması yapılmış ve bir tür anlaşmaya varılmıştı. Çünkü her ikisi de Willett'in, sayıca üstün bir düşmana karşı, kayaların ve sırtların arkasında gizlice, tek başına saldırı düzenleyerek, hem yetkisini hem de takdir yetkisini aştığını savunuyordu. Strong'un adamları, Teğmen Willett'in şiddetle hareket ederek, onları takip etmeleri için dereyi geçtiklerini söylemişti. Kıyıya en yakın 3 kişi sığlıklardan atlamıştı. Ve hemen, daha 300 yard gerideyken, sağ önlerinden, kayaların arasından, bir uçurumun eteğinden, Teğmen'in atını yaralayan bir mermi ateşlenmişti. At hemen saptı ve saha ağaçlarının arasına doğru kaçtı. Hayır, şarj etmemişlerdi. Onlar da dönmüştü. Bildikleri kadarıyla, orada binlerce Apache saklanıyor olabilirdi. Ve Teğmen döndüğünde, onlar da döndü. Teğmen Strong ve diğer askerler onlarla birlikte ilerledi. Ve subayı ile atını dere kenarındaki kayaların arasında buldular. Willett yerden fırlatılmıştı. Çünkü o çılgın yaratık aniden yere düşmüştü. Ve Teğmen orada, sersemlemiş ve kanlar içinde yatıyordu. Zavallı canavar ise, ölümün acıları içinde titriyordu. "Tonyo'dan bir şey gördün mü?" diye soruldu. Doğal olarak Strong'a. "Onun pantolonundan bir parça bile yok," dedi Strong. Ne de 1 mil daha yakındaki başka bir Kızılderiliden bir iz vardı. Ve onlar kayalara doğru koşuyorlardı. Hava çok karanlıktı. Hiç iz bırakmak mümkün değildi. Willett'in atını öldüren o kurşun ve kurye izcilerinin muazzam hikayeleri olmasaydı, Strong, Kuzey Vadisi'nde bir düzine Kızılderili bile olmadığını söylemeye meyilli olurdu. "Eğer daha fazlası olsaydı," dedi. "Ve gerçekten düşman oldularsa, yürürlerse bile, yıpranmış atlarla 2 habercinin onlardan kaçması mümkün müydü?" "Hayır," dedi Strong. "Anlamadığımız bir şey var, Willett de anlamaz. Ne kadar pozitif olmasına rağmen." Ama Strong, iki şeyin onu çok şaşırttığını itiraf etti. At kesinlikle vurulmuştu. Ve Willett'in koltu, o çok önem verdiği yakışıklı tabancası, kesinlikle gitmişti. Willett kendine geldiğinde hemen bunu istemişti. Silahı kılıfından çıkardığına yemin ediyordu. Ateş edildiğinde, adeta, tabanca kaldır, pozisyonunda sürerken, deli atı körlemesine yamaçtan aşağı koşarken onu tutmuştu. Sonra kayaların arasında sendeledi. Sendeledi. Ve düştü. Şimdi tabanca, kılıf ve o özel fişekler, hepsi yoktu. Doktor ve asistanları Willett'i yatağa yatırırken, kuryeler de hikayelerini anlatmak zorunda kalmıştı. Willett, çeşitli koşullardan dolayı kolayca sakinleştirilip susturulamıyordu. Ambulanstaki diğer tıbbi malzemelerle birlikte gelen o alkolden asla kaçınmamıştı. Archer ve cerrah bunu gördü. Ve hiçbir şey söylemedi. Bu doğaldı. Belki de mevcut koşullar altında normaldi ve daha sonra kontrol edilebilirdi. Archer, kuryeleri uzun uzun sorguladı. Verde Vadisi'ni güneye doğru takip etmemişlerdi. Mesa yolu boyunca, Baker's Butt'a doğru bir ışık almışlardı. Ta ki Hardscrabble ve Granite Creek üzerinden ana patikaya ulaşana kadar. 3. gün Apache'lerden kaçmayı başarmışlardı. Doğu çatalından ayrıldıktan sonra, temkinli davrandıkları bazı dumanlar görmüşlerdi. Wild Rye Vadisi'ne indiklerinde, eski Pikacho'nun görüş alanındayken, kumda yakın zamanda bırakılmış kızılderili işaretlerine rastladılar. Dere yatağından direğe doğru giden mokasen izleriydi bunlar.
Sonra, dedikleri gibi, ikisinin de tüfek menzilinden uzak durmak için, dağ eteklerine, açık alana doğru, kovaladılar. Ve sonra, Kızılderililer tepelerden onlara doğru koşup onları canlı yakalamaya çalıştılar. Öyle tahmin ediyorlardı. Atlarından inip savaştılar. Onları geri püskürttüler. Ve, 3 ya da 4 tanesini öldürmüş olmalılardı. Hatta öğleden sonra boyunca, hayatları için savaşmak zorunda kalmışlardı. Archer dinledi. İnanmaz bir ifadeyle, şaşkınlıkla, sınır adamları ve balıkçıların hikayeleri, çok fazla ortak noktaya sahiptir. Bunlar, üst rezervasyondaki ajan tarafından 3 yıl boyunca çalıştırılan ve Verde bölgesinin komutanı Albay Pelham ile kurye görevine atanmış adamlardı. Biri Amerikalı, diğeri ise Meksikalıydı. Hikayeleri doğru olabilirdi. Ancak iddia ettikleri tüm o cesarete rağmen, Archer ve subaylarına bir şey çok garip görünüyordu. İki adamın, tarif ettikleri gibi kuşatılmış bir düşman ordusunu yararak, 100 vahşi Apache'yi 4 saat boyunca durdurabilmesi. Gerçekten garipti. Harris uyanıktı. Çok sinirliydi. Bu kuryeleri bizzat görüp sorgulamak için izin istiyordu. Ama hem düzenli hem de sözleşmeli doktorlar, hayır, dediler. Bu gece hayır. Ve böylece, gece yarısına doğru, kuryelerin yatmasına izin verildi. Çift nöbetçilere, en yüksek düzeyde dikkatli olmaları uyarıldı. Dükkandaki ışıklar söndürüldü. Herkese, ne oyunun ne de başka bir şeyin yarından önce alınamayacağını bildirmek için. General, sadık taraftarları Bonner, Buckets ve Strong tarafından, mümkün olduğunca uyumaya teşvik edildi. Ve görev, dönemin nöbetçi subayı Teğmen Briggs'in sorumluluğuna verildi. Hastanede, doktorun odasında ve Strong'un odasında ışıklar hala alçak sesle, loş bir şekilde yanıyordu. Ay ışığı, o dolu vadiye göz atıyordu. Çavuşuna bir kelime söyleyerek Bonner, Çeyrek Usta'nın verandasında yoldaşlarına katıldı. Garip, dedi, başını yanındaki odaya doğru eğerek. Küçük savaş gücümüz arasında, şimdiye kadar tek kayıplar, o 2 sıradan askerimizde. O esnada saat 1 oldu. Saat 3'te, muhtemelen muhafızlar hariç herkes yataktaydı. Bayan Archer, endişeli ve uyanık bir şekilde yatıyor. Lilian'ın küçük odasından gelen o hafif iç çekiş ya da hıçkırık sesini dinliyordu. O sevgili çocuğun hüznünün dinmesi için dua ediyordu. Sonunda, bir ayak sesi duyduğundan emin oldu. Dar koridordan yumuşakça geçti. Lilian'ı, perdeli pencerenin önünde diz çökmüş ve parlak geceye bakarken buldu. Annenin mırıldandığı sözlerde hiçbir eleştiri yoktu. Kızının bu saatte uykusuz kalmasının ve belki de o genç kahramanının aciz halde yattığı pencereden sızan ışığı görmeye çalışmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Henüz onun hakkında tek bir kelime bile konuşmamışlardı. Ama birçok kadın, kalbinde anne sevgisi dolu olsa bile azarlardı. Birçoğu ise, mızmızlanırdı. O kadınsı yöntem, çok fazla kişinin başvurduğu, çok azının çaresi olan o yöntem için başka ne kelimemiz var ki? Ama Bayan Archer, sadece sevgi dolu bir kolunu, o ince bedenin etrafına doladı. Bu gece hepimiz nöbette kaldık, değil mi kızım, diye mırıldandı. Gözyaşları içindeki yanağını sevgiyle öperek. Baban uyuyamadan çok uzun zaman geçti. Bir şey mi duydun? Yüzünü yılların o değerli sığınağına gömerek. Kollarını anında annesinin boynuna dolamıştı Lilian. Tek cevabı, güzel başını sallamaktı. Bu hareket şu demekti, biliyorsun ki mesele bu değil. Yine de, bunu düşünmeye çalıştığın için teşekkür ederim. Bana ne olduğunu sormadığın için teşekkürler. Evet, ben duydum, diye mırıldandı Bayan Archer. Yavaşça ayağa kalkarak Lilian'ı da yanına aldı. Eminim orada, geçitlere doğru uzanan düzlükte alçak sesler duydum. Nöbetçiler her zamankinden daha dikkatli ve her şeyi not ediyorlar. Biliyorsun, tam oradaydı. 5 numara, sadece dün gece söğütlerin ağlamasını duydu. Ve tüm bu süre boyunca, sessizce çocuğunu o küçük, beyaz yatağına doğru götürüyordu. Sonra aniden Lilian durdu ve başını kaldırdı. Şimdi duydum, dedi. Geliyor. Koridorun karşısında sessizce ve hızla ilerlediler. Birlikte, Bayan Archer'ın odasının güney penceresinden dışarı bakıyorlardı. İki loş figür, geçit yönüne doğru. Komutanın odasının bulunduğu mesanın alçak noktasına doğru geliyordu. Sonra yamaçta göğüs göğüse ilerlemeye başladılar. Ama hiç konuşmuyorlardı. Zirveye ulaştıklarında, Bayan Archer Lilian'ın elini yakaladı. Bir Kızılderili, sanırım bir koşucu,
Bak, yanında muhafızların onbaşısı da var. Bu bir tür gönderme. Ve öyle oldu. 5 dakika sonra, günün subayı Briggs'in, hattın aşağısına doğru geldiği duyuldu. Kılıcı basamaklarda tıkırdadı. Ayağı verandadaydı. Ama kapıyı çalmadan önce, M.R.S. Archer onu kapıda karşıladı. "Onların geldiğini gördük," dedi. "General için bir gönderi mi?" "Kaptan Turner'dan," dedi ciddi bir şekilde. "Generali rahatsız etmemek için önce ben okudum. Ama, bir kavga oldu ve bazıları yaralandı. Turner'ın talimatlara ihtiyacı var. Ordu yetiştirmiş o kadının. Daha fazla kelimeye ihtiyacı yoktu. Ne yapılması gerektiğini hemen anladı. Uykudan uyandır babayı Lillian, canım, diye nazikçe seslendi merdivenin dibinden. İçeri gelir misiniz Bay Briggs? Bir anda ışık tutabilirim. Burada bolca ışık var. Teşekkürler Bayan Archer. Üstelik, koşucumuzu da yanımda getirdim. Ve geri döndü. Hali hazırda onbaşı Hicks'in izlediği ve yorgun bir şekilde basamaklara çömelmiş olan o tuhaf adamı işaret etti. Tüm Apache'ler Hicks'e benziydi. Tutumu, bir tür ihanet olduğuna dair bir inancın açıkça göstergesiydi. Ve bu elçinin, komutan ya da o komutanın eşi üzerinde gizli planları vardı. Gazi'nin, yukarıda aceleyle üniformasını giyip koşturduğunu duyabiliyorlardı. Sonra Strong, hızlı ve zıplayan adımlarıyla geldi. Çünkü Briggs, onu, yaşlı adamı rahatsız etmeden önce çağırmıştı. Bir an sonra, bulutsuz ayın berrak ışığı altında, Archer, aceleyle Turner'ın o kısa mesajını okuyordu. Toronto Creek'te bivak. 24 Kasım 187. Post Adjutant. Camp ALMY. Tonto Apache'lerle 2 kez daha karşılaştık. 2 rancherya dağıldı ve çete dağıtıldı. Her olayda birkaç kişi öldü. Ayrıca birkaç yaralı geyik ve köpek de bırakmak zorunda kaldım. Çünkü onları karakola gönderecek ya da bakacak bir yolumuz yoktu. Çavuş Payne, onbaşı Smith, G. ve yaralı askerler Schreiter ile Wenzel beklenildiği kadar iyiler. Ancak bu noktada, küçük bir koruma altında kalmaları gerekiyor. Biz isyanları takip ediyoruz. İzciler Black Mesa'ya doğru birçok işaret bildiriyor. Ve düşmanları bulduğumuz her yerde saldıracağız. Ama şu anda, yanımda sadece 25 adam olacak. Ve kişi başına sadece 40 mermi kalmış durumda. Taşıyıcının gönderdiği talimatlar, bana Diamond Bat'a doğru eteklerden ulaşabilir. Aksi takdirde, geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Daha önce bildirilen olayda aldığı yaralardan ölen Trooper Hanson, burada defnedildi. Saygılarımla, Turner, komutan. Sonra diğer koşucu içeri giremedi, dedi Archer ciddi bir şekilde. Bundan önce bir kavga vardı. Turner bir sürü Kızılderili buldu. Bu gönderme artık 2 gün öncesine ait. Bu Kızılderiliyle konuşabilecek kimse yok mu? Korkarım kimse yok efendim, diye yanıtladı Strong. İzcinin üzerine eğildi. Ve düzenli olarak çalışan, oradaki herkesin taktığı o pirinç kimlik etiketini inceledi. O bir Hualpai, numara 21. Harris bile o dili bilmiyor efendim. Burada biri varsa, dün akşam Verde'den gelen o 2 kişiden biridir. Dedi Archer düşünceli bir sesle. Turner, düşmanların tamamen bizimle ilgili olduğunu bilmiyor. Ve önceki göndermenin bize ulaşmış olması gerektiğini düşünüyor. Onbaşı, kuryeleri bul ve buraya getir. Oturun beyler, diye devam etti. O nazik tavrıyla devam etti. Sonra herkesten döndü. Kendi odası ile ofis binası arasındaki o kumlu alana çıktı. Ve yavaşça yukarı aşağı yürümeye başladı. Sessizlik. Ne yapılmalıydı? Stenner'dan hiçbir haber gelmemişti. Şimdi Turner'dan aldıkları bu heyecan verici. Ama bir o kadar da rahatsız edici haberler. Yaralıların, vahşi bir taş çölünde. Uzun bir gün boyunca tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyordu. Kıskanç ve vahşi gözlerle her izi takip ediyorlardı. Alm'de 2 sağlam piyade bölüğü vardı. Süvariler kadar hızlı bir arazi geçebiliyorlardı. Ama ayakkabı derileri çok daha hızlı yıpranıyordu. Bu adamların 20'si savaşarak Tonto'ya ulaşabilirdi. Ancak bir o kadar adam da yaralılarla ilgilenmek zorunda kalacaktı. Ve onları taşıyamazlardı. Ayrıca, her tarafta bu kadar çok düşman varken, savunma noktasını elinden almaya hakkı var mıydı? Hoş bir durum değildi. Bu, kafa karıştırıcı olmaktan çok daha fazlasıydı. Hemen döndü ve anlaşılır olduğunu düşündüğü bazı işaretlerle, o ifadesiz koşucuya ilk dövüşün nerede olduğunu sordu. Hualpai, neredeyse her Kızılderili gibi, bir sorunun kökünü kısmen anlayan biri gibi davrandı.
Konuşurken parmağını hareket ettirerek, tüm bölgeyi güneydoğuya doğru işaret etti. Gevezece bir cevap vermeye başladı. Bella, sevgilim, bu anlaşılmaz yaratığın yiyebileceği bir şey var mı, diye sordu Archer. İşlere yardımcı olabilir. Kısa süre sonra evin hanımefendisi. Elinde bir tepsiyle tekrar koridorun kapısında belirdi. Briggs tepsiyi törenle aldı. Ve o zayıf dağcının önüne büyük ekmek ve reçel dilimleri koydu. Dağcı bir anda ayağa kalktı. Açık elinin avucunda bir dilim aldı. Dikkatlice kaldırdı. Sarı dişleri aç bir şekilde görünüyordu. Şüpheyl kokladı. Dilini dışarı çıkardı. Ve yüzeydeki o garip karışımı yavaşça tattı. Sonra, özgüvenini kazanarak 4 yudumda bitirdi. Ve bir tazı gibi, daha fazlasını istemek için hevesle baktı. Briggs güldü. Ve merdivenlerdeki tepsiyi işaret etti. Ama Hualpai başını sallayıp utangaçça geri çekildi. Parça parça vermen gerekecek Briggs, dedi Strong. Onun kakası, tüm tepsiyi eteğine ya da battaniyesine koyardı. Ama bir Hualpai cesur olmazdı. Hualpai'nin masa görgü kurallarına uygun olarak yaklaşılan kızılderili. Açgözlüce yedi. Ve o hala yemek yerken onbaşı geldi. Yanında uykulu ve üstü başı dağınık kurye. Amerikalı vardı. Ve şimdi, parlak ay ışığının altında, o tuhaf savaş konseyi yeniden başladı. Sorabilirsen, ona ilk dövüşün nerede başladığını ve gönderinin kimlerden geldiğini sor. Dedi general. Hualpai ona tanıdık bir şekilde bakıyordu. Ama keskin gözlerinde ne bir ışık ne de bir hoş karşılama vardı. Soru cevap, duraklama, o tuhaf konuşma, bir an boyunca aralıksız ilerledi. Sonra rapor geldi. İlk gün bir kavga olduğunu söylüyor. Bir diğeri de Tonto Creek'e vurduklarında olmuş. Ve 2 asker ölmüş. Peki ya ilk koşucu? Diyor ki, Peçi Mojave her şeyi tamamen güvenli getirdi. Bu geyik onu geri dönerken bulmuş. Onu Pikacho'nun yanında, keşif kaptanına, verdiğini söyledi. Pikachu yanında mı? İzci kaptanı mı? Kimi kastediyor bu, diye sordu Archer. Kalbinde aniden beliren bir korkuyla. Yine, tökezleyen bir soru. Bolca jest, garip ve boğuk kelimelerle dolu birçok sözcük. Ve bir isim. Sonra, nihai rapor geldi. Apache Mojave demek istiyor. Yani, Tonyo. 3 endişeli, dikkatli gün gelip geçti. Onları, yine aynı şekilde endişeli ve dikkatli geceler takip etti. Tonyo, Stannard ya da Turner. Dış dünyadan, dosttan ya da düşmandan hiçbir haber yoktu. Kuşatılmış garnizon, görünmez ama iliklerine kadar hissedilir bir baskı altındaydı. Bu süreçte, saha kolonlarıyla iletişim kurmak için sadece tek bir girişimde bulunuldu. Bu görev için, Hualpai 21, seçilmişti. Sahip olduğu tek isim buydu. Çünkü yanında onun adına konuşacak bir kabile üyesi yoksa, bir Kızılderilinin gerçek ismi nadiren öğrenilirdi. Hualpai 21, önce yiyecek aldı ve biraz dinlendi. Ardından, pazartesi gecesi Kaptan Turner'a götüreceği bir mesajla birlikte yola çıkarıldı. Geldiği yoldan, güneydoğuya doğru gönderildi. Eğer, El Capital, olarak bilinen o engebeli ve yüksek tepeye ulaşabilirse, ona verilen emir netti. Burası güneydoğuda, yaklaşık 12 mil uzaklıktaydı. Oraya ulaştığında ve bölgenin güvenli olduğuna karar verdiğinde, gün doğarken bayrak direğine doğru 3 hızlı ayna flaşı gönderecekti. Dikkat çekeceğinden emin olmak için de bu işareti 2 ya da 3 kez tekrarlayacaktı. Hualpai 21, yanına o dönem her sınır dükkanında kolayca bulunan, kalayla kaplı o ucuz ve küçük aynalı disklerden birini almıştı. Ayrıca, raporunu sadece Kaptan Turner'a veya onun adamlarından birine vermesi sıkı sıkıya emredilmişti. Hiçbir Kızılderiliye bu rapor verilmeyecekti. Özellikle de Tonyo'ya. Bu, haftanın son denemesiydi. Şafak söküp, güneş gökyüzünde 1 saat kadar yükselene dek. İzleyiciler boş yere beklediler. Gözler yollardaydı. Ama ne gelen vardı ne giden. 3 sinyal gözlüğü, teleskoplar ve dürbünler. Hepsi o yüksek tepelere doğru çevrilmişti. Ancak hiçbiri, en ufak bir yansıyan ışık kıvılcımını bile yakalayamıyordu. Sinyale en çok yaklaşan an, gece yarısından 1 saat sonra yaşanmıştı. Bu anı, 6 numaralı nöbetçi ve onun başındaki onbaşı fark etmişti. Tam Pikachu'nun doğusunda, 2 soluk ve ateş böceği benzeri patlama görülmüştü. Ancak bu ışık bir daha tekrarlanmadı. Bu durum sadece 2 şekilde açıklanabilirdi. Ya birisi ayna ve ay ışınlarıyla bir deney yapıyordu.
Ki ay o sırada yaklaşık 3 saat yüksekteydi ve 3'te 3 mil dolunay halindeydi. Ya da, ay ışığından çok daha kızıl olan bu parıltı, birinin diğerine 2 hızlı atış yapmasından kaynaklanıyordu. Çatışma ihtimali vardı. Onbaşı saniyeleri saymaya başladı. 20, hatta 20'den de fazla saniye geçti. Fakat o nefes kesici sessizlikte, inancını doğrulayacak tek bir ses bile duyulmadı. Sessizlik. Ama birkaç saat sonra, o güneşli sabahta, muhasebeci Case çıka geldi. Kendi ifadesiyle, bir şişe almak için, gelmişti. Çekici ve açık bir tonla konuşuyordu. Hala geçirmesi gereken bir gün kadar vakti olduğunu söylüyordu. Eğer Apache'ler onu yakalamazsa, evde ve güvertede, işinin başında olacaktı. Geceyi nerede geçirdiği nazikçe sorulduğunda, tıpkı daha önce olduğu gibi açık sözlülükle yanıt verdi. Jules Sanchez'in evinde. Burası, yaklaşık 2 mil uzaklıkta, aşağı tarafta yer alan bir tatil köyüydü. Arama kurtarma ekipleri, yük taşıyıcıları ve bazen karakoldan gelenler oraya giderdi. En azından barış zamanlarında, sınırsız mezcal içmek ve monte oynamak için uğrak yerleriydi. Ancak Combs Flying'in ölümünden sonra işler değişmişti. Koşucu ve kumarbaz Sanchez'in üvey kardeşi olan, Patchy Sanchez'in kayboluşu ve ardından Kızılderililer arasında genel bir isyanın patlak vermesi, her şeyi altüst etmişti. Burası tamamen güvensiz olduğu gerekçesiyle dışlanmış ve terk edilmiş olarak bildirilmişti. Watts, Case'i oraya tekrar dönmemesi konusunda sertçe uyarmıştı. Ancak Bay Case, Kızılderililerin o bölgeye geleceğini reddediyordu. Çünkü ona göre, Tonyo bile o çiftlikte hiçbir yere ayak basmazdı. Üstelik o kardeşin hayaletinin, her gece orada görüldüğü söyleniyordu. Case, hayaleti bizzat gördüğünü iddia ediyordu. Onun dürüst bir hayalet, neşeli bir ruh olduğunu söylüyordu. İşte bu yüzden, dün geceki şişe daha fazla dayanamamış, çabucak bitmişti. Ayrıca Case, içki içerken sadece yarı yetenekli toplulukların içinde kendini evinde hissettiğini belirtiyordu. Yüksek sosyetenin ya da resmi yazışmaların o ağır tonuna yetişemediğini açıkça itiraf ediyordu. Bay Willett'in geçirdiği son kazayı öğrendiğinde ise Case, bir anlığına ayılır gibi oldu. Bay Willett'in bu kadar çok riske girmesinin büyük bir akılsızlık olduğunu söyledi. Eğer ALMY kampından daha fazla yara almadan kurtulabilirse, çok büyük bir şans bulmuş olacaktı. Dün gece başka biri daha vuruldu, dedi Case. Bunu hem kendisi hem de o hayalet duymuştu. O anda bu sözler, sadece sarhoş bir adamın yarı moralsiz, saçma sapan konuşması olarak görüldü. Fakat sabah ofis saatinde işler değişti ve Watts hemen çağrıldı. Muhafızın gece gördükleri ona anlatıldı. Ve Case'in gerçekten tam olarak ne söylediği soruldu. Çünkü ortalıkta dolaşan söylentiler genellikle yanlıştı. Sonra Archer, Watts'ı sert bir dille azarladı. Case'i o sarhoş haliyle serbest bıraktığı için ona çok kızmıştı. Hemen onu içeri almak ve iddia edilen o silahlı saldırı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediler. Bu umutla, küçük bir arama grubu kurulmasına karar verildi. Grup, Case'i bulmakta hiç zorlanmadı. Onu terk edilmiş bir yatakta, ayaklarını masadan aşağı sallayarak otururken buldular. Kendi kendine neşeyle şarkı söylüyordu. Bir yanında yarı boşalmış bir şişe duruyordu. Diğer yanında ise, maymun, tabir edilen bir kaynak suyu vardı. Çevresindeki tehlikelere ve kendisinden istenenlere karşı küçümseyici. Ama bir o kadar da yılmaz bir naziklikle yaklaşıyordu. Arama ekibi, onun daveti üzerine nezaketen birer içki içti. Ancak Case'in bulunduğu pozisyonu korumaya kesinlikle kararlı olduğunu fark ettiler. Ortadaki tartışma ve ellerindeki viski bitene kadar, Case mantıklı konuşmaları dinlemedi. Postaya geri dönme önerisine de hiç kulak asmadı. Daha fazla viski alabilmesinin tek yolunun bu olduğunu anladığında, oldukça samimi bir şekilde yola koyuldu. Ama henüz yarım mil bile gitmeden, aniden durdu. Ya silahını kaybettiğini ya da birine ödünç verdiğini ilan etti. Camp Alm'de sadece böyle bir tabanca var, dedi, sarhoş bir onurla. Sonra aniden yüzü ciddileşti ve ekledi. Ve o tabanca, şu an Camp Alm'de değil. Küçük grubun komutasındaki piyade çavuşu, Case'i bu tehlikeli kararından vazgeçirmeye çalıştı. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Case mutlaka geri dönecekti. Arama ekibi de yarı destekleyici bir şekilde, ister istemez onunla gitmek zorunda kaldı. Yıpranmış, eski masanın çekmecesini açtıklarında, o kayıp silah birden ortaya çıktı.
Işıkta parıldıyordu. Bu, ünlü Colt 44 modellerinden biriydi. İç savaştan kısa bir süre sonra, 60'ların sonuna kadar ordunun çoğu subayı tarafından taşınan vurmalı şapkalı, Navy modelinin yerine üretilmişti. Şu anda ise süvarilerin elinde bulunuyordu. Ayrıca deneysel amaçlarla üretilmiş, aynı kalibrede nikel kaplamalı Smith ve Wesson'lar da vardı. Neredeyse aynı namlu boyuna sahiptiler. Bununla birlikte, yeniden düzenlenmiş Colt'un bir veya iki farklı tasarımı daha mevcuttu. Ama Case'in de belirttiği gibi, bu silah tamamen özel bir marka ve modeldi. Çavuş Joyce'un o güne kadar gördüğü modellerden oldukça farklıydı. İşte bu yüzden, Çavuş ve arkadaşları Case'in o sözüne hak vermeye başladılar. Alm'de onun gibi sadece bir tane var. Silahı güvenli bir şekilde toparlandı. Zihinsel dengesi de yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyordu. Yenilenen şişelerin verdiği o son ilhamla birlikte, Case zorlu bir işe girişti. O 2 millik kumlu yolu geri dönmek için ağır adımlarla yürümeye başladı. Oraya vardığında ise kendisini çok daha zor bir görev bekliyordu. Hesap vermek ve o gizemli sözlerinin ardındaki gerçeği açıklamak zorundaydı. Strong, kendisine verilen talimatlara uygun olarak, yol boyunca onu konuşturmaya çalıştı. Onu yeniden konuya dahil etmek için uğraştı. Ancak Case, alacakaranlıkta oraya vardığında vazgeçilmez saydığı bir içki daha içti. Bu son kadeh, mantığının son iplerini de tamamen kopardı. Zavallı adam, karanlık odadaki küçük yatağına doğru yalpalayarak gitti. Oraya uzandı ve geceyi uykuda geçirmek üzere kendi haline bırakıldı. Karakolda böyle sadece bir tabanca var ve o tabanca şu an karakolda değil. Strong, bu sözleri kendi kendine tekrar edip duruyordu. Bayan Archer ve Bayan Stannard, hastalarını nihayet uykuya daldırıp odadan ayrılmışlardı. O sırada yardımcı, bir anlığına Willett'in yatağının başında öylece durdu. Ve şimdi Willett kendi silahını da kaybetti, diye düşündü. Muhtemelen Tontolar, ya da belki de Apache Mohawk'lar onu ele geçirdi. Karanlıkta, yan yana birlikte yürümüşlerdi. O iki cesur, iki nazik ve kocaman yürekli asker kadını. Her biri, kendi içindeki derin endişeyi baş etmeye çalışırken, bir yandan da birbirine destek oluyordu. Şu anda ALMY kampında tam 3 hasta vardı. Ve onlar, bu hastalara saatler boyunca sevgiyle, titizlikle bakım veriyorlardı. Zavallı Bayan Bennet, ne zihinsel ne de bedensel sağlığında pek bir ilerleme kaydedememişti. O uzun, dehşet ve zorbalık dolu gecenin korkunç sahneleri, hala gözlerinin önündeydi. Günde sadece birkaç saat uyuyabiliyor, o huzursuz uykusunda bile aynı kabusları yaşıyordu. Doktor, bu durumun daha da uzun sürmesinden korkuyordu. Eğer böyle devam ederse, deliliğin onun için merhametli bir sığınak olacağını düşünüyordu. Bu iyilik meleği kadınlar, genç subaylara da her gün yaklaşık 1 saat kadar vakit ayırıyorlardı. Harris, çok ağır yaralanmış olmasına rağmen hızla iyileşiyordu. Mükemmel fiziksel durumu ve güçlü yapısı, bu iyileşme sürecine takdire şayan bir katkı sağlıyordu. Willett ise daha hafif yaralanmıştı. Omzu bandajlar içinde, kolu ise askıdaydı. Yatağında dik oturarak vakit geçiriyordu. Yavaş yavaş o da toparlanıyordu ve neyse ki ateşi de fazla yüksek değildi. Harris, hayatı boyunca kendini her konuda kısıtlamaya alışkın bir adamdı. Bu yüzden ekstra bir fiziksel rahatlık ya da lüks aramıyor gibiydi. Ancak Willett, biraz keyfine düşkündü. Strong'un deyimiyle, 20 tane Harris'ten daha fazla sorun çıkarıyordu. Sürekli buzlu içecekler istiyor, serinletici uygulamalar yapılmasını talep ediyordu. Hatta Willett bir keresinde, hanımların yüksek sesle kitap okumaktan yorulmuş olabileceğini ima etmişti. Belki de Bayan Lilian'ın gelip birini rahatlatabileceğini söylemişti. Kim bilir, kalbindeki o gizli umut fısıldıyordu. Belki de ikisini birden rahatlatabilirdi. Harris ise bu durumu çok daha farklı bir asaletle karşılamıştı. Lilian'ın varlığını ve oraya gelme olasılığını, başkalarının hiç tahmin edemeyeceği kadar büyük bir memnuniyetle karşılayacak bir adamdı. Buna rağmen, Bayan Archer'ın iyi olduğuna dair dileklerini ifade etmekten başka bir cesaret gösterememişti. Duygularını gizliyordu. Peki ya Miss Archer'ın kendisi? O nazik, masum ama bir o kadar da endişeli kalpte hangi düşünceler, hangi duygular, umutlar ve korkular gizliydi? Bunu kim tam olarak söyleyebilir ki? Şu anki konumuz, çok da kahramanca olmayan, küçük bir kahramanın hikayesi.
Muhtemelen o da, hem kendilerinin hem de onları savunanların etrafını saran tehlikeleri ediyordu. Öldürülmüş kocası ve kaçırılan çocukları için cennette gözyaşı döken, kalbi kırık o yaslı kadını aklından çıkaramıyordu. Sırf onlara ulaşabilmek ya da gizlice bir mesaj iletebilmek için pusuya düşen, vurulan o keşif kollarını ve habercileri düşünüyordu. Sadece küçük bir dikkatsizlik ve zayıf bir muhafız birliğiyle baş başa kalan yaralıları, uzaklara doğru yorgun adımlarla yürüyenleri, çölün ve dağların acımasız savaşçılarıyla girdikleri şiddetli mücadelelerde can veren ya da yaralarından dolayı ölen yoldaşları düşünüyordu. Hemen kapılarının önünde yatan o genç askeri, çaresiz bir kadını cesurca kurtarmaya çalışırken yaralanan o adamı düşünüyordu. Onun soğukkanlılığını, kendisine ve başkalarına nasıl hakim olduğunu hatırlıyordu. Bu cesaret, onu adeta bir çıngıraklı yılanın zehirli dişinden kurtarmıştı. Çok büyük bir olasılıkla, genç kız tüm bunları derin derin düşündü. Hem de sık sık, kendini zorlayarak, bunları daha da sık düşünmeye çalıştı. Ancak her defasında, ister istemez kalbinin en derinliklerinde, o derin ve zengin sesin yumuşak, okşayan tonunu yeniden duyuyordu. O an söylenen o aşk sözleri, kulaklarında çınlıyordu. Onun parıldayan, ışık saçan gözlerini yeniden görüyordu. Göz kapakları hafifçe düşmüş olsa bile, o gözler hala aşkla parlıyordu. Bir şövalyenin, gerçek bir beyefendinin o zarif ve cesur duruşu, kendisine ne kadar da hızlı bir şekilde kur yapmıştı. Lillian Archer, yaşadığı yıllara ve aldığı eğitime rağmen henüz neredeyse bir çocuk sayılırdı. Hayatının ilk yıllarını, hep şanlı bayrağın ve coşkulu davul seslerinin gölgesinde geçirmişti. 1961 yılının o unutulmaz sabahından beri garnizon hayatından tamamen uzak kalmıştı. O zamanlar henüz 6. yaş gününü yeni bitirmişti. Hırıltılar çıkararak ilerleyen, kıçtan çarklı eski bir nehir gemisine doluşmuşlardı. Çamurlu ve kıvrımlı bir dere boyunca, günlerce, Miller aşarak yüzmüşlerdi. O yolculukta babası son derece ciddi ve endişeliydi. Yanındaki bazı subaylar ise ısrarcı ve cazip bir şekilde etrafında süzülüyorlardı. O küçük yaşında, annesinin neden bu kadar sık gözleri yaşlı bir şekilde oturduğunu bir türlü anlayamıyordu. Neden kendisini çok sevdiği erkek kardeşiyle sıkı sıkıya kucakladığını ve ona nasıl da tutunduğunu çözemiyordu. Babasının evi, gururlu eski bir sınır eyaletindeydi. Oraya gidip, sadece 1-2 hafta kalmışlardı. Ardından Saint Louis'e o hüzünlü gün gelip çatmıştı. Babasının 3 eski dostu ve silah arkadaşı, son bir toplantı için ziyarete gelmişti. Ve sonra, ayrılık vakti, o son veda anı gelmişti. O dostlardan ikisi, babasının elini sıkmayı reddetti. Görevlerinden istifa etmişler ve kendi eyaletlerinin safına geçmişlerdi. Güney'in o gururlu, genç ordusunun saflarını güçlendirmek için babasını da yanlarında götürmeye çalışıyorlardı. Onu çok sevmişlerdi, babası da onları çok seviyordu. Ancak yukarıda, geminin kıçındaki beyaz asada süzülen bir şey vardı ki, onlar için her şeyden daha değerliydi. Babasını ikna etmek için en çok acele eden, en ısrarcı olan subaylardan biri, annesinin öz kardeşiydi. Yani yakışıklı, Barney amca, Y.D.I. O ayrılık anında, Barney amca yeğenine bir öpücük bile vermemişti. Mavi üniformalı, üzgün askerin elini bile sıkmamıştı. Annesinin kalbi o an adeta ortasından ikiye bölünmüştü. Babası onları alıp, dedesinin eski evine götürdü. Ohio'nun kuzeyinde, milis kuvvetlerini eğittiği o günlerde onları orada bıraktı. Kısa süre sonra da Gönüllüler Ordusu'nda albay rütbesine yükseldi. Ancak çevrelerinde yaşayan insanların neredeyse hepsi Güney taraftarıydı. Bu yüzden annelerinin, kendi ailelerine karşı çıkıp karşı tarafı desteklemesini bir türlü affedemediler. Böylece, o uzun ve acı dolu mücadele yılları boyunca hep yalnız kaldılar. Babası cephede savaşırken ya da bir Güney hapishanesinde acı çekerken, onlar sessiz bir kır kasabasındaki küçük bir pansiyonda yaşamak zorunda kaldılar. Kuzeylilerin bitmek bilmeyen şüpheleri yüzünden, bu durum normalden çok daha ağır geliyordu. Erkek kardeşi ve kız kardeşi, el ele tutuşarak okula giderlerdi. Dış dünyada neler olup bittiğini pek görmezlerdi, savaşla ilgili hiçbir şeyden haberleri olmazdı. Sonunda, beklenen barış geldi. 1966 yılında ordunun yeniden organize edilmesiyle birlikte babası geri döndü.
Bir generalin üniformasını taşıyordu ama sadece bir binbaşı maaşı alıyordu. Daha sonra, 1969 yılında General Grant, Lillian'ın erkek kardeşini bir askeri öğrenci olarak atadı. Kardeşi Point'teki askeri okula gitmek için evden ayrıldığında, ailedeki herkes çok gururlu ve umut doluydu. O, Virginia'daki en erken savaşlardan birinde, o muhteşem Tugay'ını kahramanca yönetirken şehit düşen Barney amcanın adeta canlı bir kopyasıydı. Tıpkı Barney amca gibi, kardeşi de neşeli, hayat dolu ve sabırsız bir yapıya sahipti. Ancak matematik dersleri ve aldığı disiplin cezaları, 1970 yılında onu geriletti. 1971 yılına gelindiğinde ise tamamen okuldan çıkmasına neden oldu. O günlerde babaları Arizona'nın uçsuz bucaksız çöllerinde, haftalarca süren uzak görevlerdeydi. Kendileri ise San Francisco'daki bir konaklama yerinde kalıyorlardı. Zavallı annesi, yaşadığı bu büyük yas ve endişe yüzünden adeta perişan bir haldeydi. Kardeşi, o ayrılıktan sonra onlara bir daha asla geri dönmedi. Öğrenildiğine göre, doğrudan Brooklyn Donanma Tersanesi'ne gitmiş ve deniz piyadelerine katılmıştı. 5 ay gibi kısa bir süre sonra, Amoy Limanı'nda dehşet verici bir olay yaşandı. Hızlı akan güçlü bir gelgit dalgası sırasında, Yantik gemisinin güvertesinden sulara atlamıştı. Amacı, denize düşen bir gemi arkadaşını kurtarmaya çalışmaktı. Ancak sulara gömüldü ve bir daha onu gören olmadı. Bu, hayatlarında geçirdikleri en hüzünlü, en karanlık Noel gecesiydi. Babası acısını içine gömüp hemen görevine dönmek zorunda kaldı. O koskoca 1872 yılı boyunca, evlerinde derin bir yaz havası hakim oldu. Hiçbir yere gitmediler, hiç dışarı çıkmadılar. 1873 yılının baharı geldiğinde, annesi kendini yavaş yavaş toparlamaya başlamıştı. Presidio ve Angel adalarından gelen o vefakar, sevgi dolu ordu arkadaşları, eskiden onları sık sık ziyaret ederlerdi. Şimdi ise Lillian'ın kendilerini ziyaret etmesini, aralarına karışmasını istiyorlardı. Ancak Bayan Archer, kızını korumak konusunda son derece kararlıydı. Onu akıllıca bir şekilde sadece eğitimiyle ve müziğiyle meşgul tuttu. Garnizon hayatının o pırıltılı, ama tehlikeli ilgisinden özellikle uzak tutmaya çalıştı. İşte bu yüzden Lillian, topçular tarafından verilen 2 dans daveti ve Angel Island'da düzenlenen o gül saçlı, güzel bir öğleden sonra resepsiyonu dışında, ordu hayatına dair hiçbir şey görmemişti. Ta ki o ana kadar. İçindeki o tatlı ateş, masumiyet ve temiz duygularla birlikte, yakışıklı, sağlıklı ve hayat dolu bir genç kız olmuştu. Neşeli, güzel ve kepcanlıydı. Ve işte o neşeli anların birinde, aniden kendisini Arizona'nın en uç noktasında, aşkla ve kaçınılmaz kaderiyle yüz yüze buldu. Tam 2 gündür, annesinin her öğleden sonra yaralıları ziyaret etmeye gittiğinde, kendisine de, hadi, sen de benimle gel, demesini umutla bekliyordu. İçten içe bunu çok istiyordu. Annesi onu 2 kez, o zavallı ve aklını yitirmiş Bayan Bennett'in yanına götürmüştü. Orada birkaç dakika boyunca oturmasını sağlamıştı. Ancak, genç kızın sesini tekrar duymak, yüzünü yeniden görmek için can attığı Teğmen Willet'in yatağına gitmesine dair en ufak bir ima bile yapılmamıştı. Belki de Bayan Archer, öyle destansı, kahraman bir kadın değildi. Onun yapısı daha çok seven, ailesine sıkı sıkıya bağlanan cinstendi. Sevdiği kocası ya da çocuğu için her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapabilecek bir anneydi. Zamanında hiç tereddüt etmeden, çok sevdiği asker kocasının peşinden gitmişti. Evine, yuvasına ve hayatında çok değer verdiği tüm insanlara arkasını dönmüştü. Şimdi ise, kızını sıkıca göğsüne bastırmak istiyordu. Daha önce hiçbir şeye bu kadar kapılmamış olan kızının yüzündeki o hüzünlü, o yalvaran bakışları öperek silmeyi her şeyden çok arzuluyordu. Ancak içindeki bir ses, ona çok güçlü bir uyarıda bulunuyordu. Bu parlak, ama bir o kadar da tehlikeli genç adamın, kızının kalbinde yer etmesini ve bu aşk ihtimalinin büyümesini asla kabul edemezdi. Bunun yerine, kızının bu duygularla yalnız başına savaşmasına izin vermenin, hatta bu yüzden acı çekmesinin bile daha iyi olacağını biliyordu. Çünkü farkında olmadan, arkasından dönen o ağır suçlamaları ve dedikoduları zaten duymuştu. Bayan Archer'ın bazı gerçekleri öğrenmesi çok uzun sürmedi. Case'in o pazar öğleden sonra, içkinin de verdiği sinirle Harris'in yatağının başına kadar geldiğini duymuştu.
Orada yalnız başlarına konuşmak istediğini. Ancak hemen ardından Willet'in araya girdiğini ve odada büyük bir tartışma çıktığını öğrenmişti. Bildiği tüm bu tehlikeli koşullar göz önüne olduğunda, Bayan Archer içten içe şükrediyordu. Görevinden ayrılamadığı için teğmen Willet'in odasından bile çıkamaması. Onun için büyük bir şanstı. Eğer o nazik ve temiz kalpli Lillian, yeniden bu adamın etkisi altına girecekse. Bu durum, kesinlikle annesinin bilgisi ve rızası dahilinde olmayacaktı. But derler ya, çilingirlere bile gülüp geçen o gizemli aşk. Her şeye rağmen kendi yolunu bulmayı iyi bilirdi. Ve nitekim, çok yakında o yolu yine bulacaktı. Harris, harekete geçmek için sabırsızlanıyordu. Sinirliydi. Yarası henüz iyileşmemişti. Kolu ise tamamen işe yaramaz bir haldeydi. Buna rağmen, ata binmesine izin verilmesi konusunda ısrar ediyordu. "Ne yapabilirdin ki?" diye sordu Bentley. Post kuşatıldı. Her patika ve her iki yol, gece gündüz izleniyor. Atın, elinde kalan tek şey. Tonio gitti. Tonio hain oldu. "Buna bir an bile inanmayacağım," dedi Harris. "Buna bir an bile inanmayacağım." General Archer'ı onu görmeye getirdiler. Ciddi yüzlü, yaşlı asker, sabırsız ve inanç dolu gencin üzerine nazikçe eğildi. "Bentley'nin söylediği gibi evlat," dedi. Verde'den gelen o moral bozucu çiftten sonra, hatların arasından sadece bir tek haberci geçebildi. O da tekrar denemeye ikna edilemiyor. "Süvarilerimiz dönene kadar. Sıkıştırılmış ve çaresiziz. Willet size, Tonio'nun atını öldüren ve aslında onu vurmayı amaçlayan silahı ateşlediğini gördüğünü söyleyecektir. Tonio, Turner ile benim aramızdaki habercileri yakaladı. Ve sanırım, en az bir haberciyi de öldürdü. Sabırlı olmalısın. Yoksa ateşe girersin ve bizi bir ay geriye çekersin. Sadece savunmada kalmalı, mevzileri ve kadınları korumalıyız. Ta ki bir yardım gelene kadar." Tabii ki bu noktada, General Krug kendisi de sahada bir yerdeydi. Her an onu getirebilir. İşte o zaman, buradaki Apache dostlarımız kaçacak delik aramak zorunda kalacak. "General Archer," dedi Harris. Kendini belirgin bir çabayla toparlamıştı. Alışılmış düşünce yapısıyla konuşmaya çalışıyordu. "Willet'i görmedim. Ama görseydim bile, Tonio'nun ona ateş ettiğine inanmak istemezdim. Apache Mohawklar sonunda düşmanla birleşmiş olabilir. Ama, Tonio değil. Onun yokluğunun bir nedeni var. Bizim anlayamayacağımız bir neden. Bize olan sadakati yüzünden onu öldürmüş bile olabilirler. Ne kadar görünüş onun aleyhine olursa olsun. Kalbinde o hala sadıktır. Umarız öyle," dedi Archer. "Ama şimdilik Bentley'nin söylediğini yap ve sessiz kal." Komutan gitmek için ayağa kalktı. Ama Harris de ayağa kalkmıştı. Sandalyesinin arkasına, tek eliyle tutunarak kendini toparlamaya çalışıyordu. "Bir soru sorsam beni affedersiniz, değil mi efendim? Stannard veya Turner ile iletişim kuramadığınızı söylüyorsunuz. Stannard muhtemelen çok uzakta. Ama Turner'ın yaralıları Tonto Creek'te ise, ona ulaşılabilir. Sinyal vermeyi denediniz mi?" "Sinyal mi? Bir yerlerde bazı bayraklar ve meşaleler var ama sanırım ki. Bunu kastetmiyorum efendim. Biz bilseydik bile, Turner ile olan o mesajları kimse anlamazdı. Demek istediğim, duman sinyalleri. Kızılderili sinyalleri. Hayır," dedi Archer yavaşça. "Burada kimse onların o lanet kurallarını bilmez. Bilse bile, sadece Kızılderililer ne demek istediklerini anlayabilir. Gerçekten yapabilirler mi? En azından, Tonio'nun anlayamayacağı bir şey değil. Ve eğer ölmediyse ya da gizlice götürülmediyse, kesinlikle cevap verecektir. Sonra Turner'a haber iletebiliriz." Archer geri döndü. Neredeyse kapıdaydı. "Yani cevap verecek. Buraya geleceğini mi söylüyorsun? Kimsenin ona dokunmayacağına ya da zarar vermeyeceğine söz verebilirsem. O gelir. Eğer hayattaysa ve gelebilecek durumdaysa, mutlaka gelir." Bir an için general sessiz kaldı. Bu ciddi bir soruydu. Onun ve subaylarının gözünde, Tonio, neredeyse ihaneti kesinleşmiş biriydi. Düşman karşısında kaçmış, onlarla güçlerini birleştirmiş, bir düşman gibi vurulmuş. Komplo kurmuş ve haince davranmıştı. Yargılanmadan, merhametsizce avlanmayı ve vurulmayı hak ediyordu. Ama işte, onu en iyi ve en uzun zamandır tanıyan bu genç asker, ona sınırsız bir inanç duyuyordu. Bir subayın, bir beyefendinin onuru üzerine, onun için güvenli bir geçiş izni talep ediyordu. Archer bu sözü verirse, bu tüm komuta kademesine, en azından geriye kalanına aykırı olurdu.
Ve Archer'ın sözü, öyle hafife alınacak bir şey değildi. Bunu biraz düşünmeliyim, dedi. Bu büyük bir teklif. Gerçekten ona ulaşabileceğini mi sanıyorsun? Gece ya da gündüz, efendim. Ama bunun için Squadron Peak'in tepesinde olmak zorundaydım. O zamanlar, kuşatmanın 5. günüydü. Cuma öğleden sonrasının geç saatleri. Dışarıdan hiçbir sinyal gelmemişti. Hiçbir birlikten bir işaret, çevredeki Kızılderililerden bir belirti yoktu. Ancak Keyes'in, Peçi Sanchez'in hayaletini eğlendirdiğini iddia ettiği yer vardı. Aşağı akıntıdaki mahallayı aramak için gönderilen küçük bir grup geri dönmüştü. Taze mokasin ve katır izlerinin, geçit çevresinde açıkça görüldüğünü bildirdiler. Ayrıca katır izleri Pikacho'nun arkasına doğru gidiyordu. Herkes zirveye bakmakta ısrar ediyordu. Kuzeyden bakıldığında gökyüzünde keskin bir nokta olmamasına rağmen, cesur ve yuvarlak bir tepesi vardı. Bu adı veren asker, Squadron Peak'in daha sesli ve uygun olduğunu söylemişti. Ama artık Alm'de askerler azdı, bu saygıyı, bu ismi yaşatacak kimse kalmamıştı. Mekanın eski sahibi olan yaşlı Sanchez, yani Jaws, tamamen ortadan kaybolmuştu. Kendisi ve adamları, bir yerlerde kumda bir hazine çukuru kazmışlardı. Oraya mezcal, aguardiente ve bazı yasa dışı değerli eşyalarını gizlemişlerdi. Verde Vadisi'ne kaçtığı ve fırtına geçene kadar McDowell'a sığındığı tahmin ediliyordu. Ama Crane, Keyes'in misafiri olan o hayaleti merak ediyordu. Cuma günü Keyes, ayık, ciddi ve hastaydı. Hiçbir kızgınlık göstermeden, karşılıklı sorgulanmayı kabul edecekti. Crane, Keyes'e biraz viski isteyip istemediğini sordu. İştahını açmak ve midesini rahatlatmak için bir kokteyl ister miydi? Beğendim, dedi Keyes. Kesinlikle isterim. İşte tam da bu yüzden almayacağım. 3 gün içki, 2 gün azaltma, 1 gün acı. Sonra bir süre su arabası. Yine de teşekkürler Bay Crane. İçki olmadan sizin için ne yapabilirim? Ama Crane, Sanchez'den, hayaletten ve gece yarısı gizlice içilen içkilerden bahsettiğinde, Keyes sert bir cevap verdi. Son 1 yıldır, her zamankinden çok daha az alkol aldığını söyledi. Hiç hayalet görmedim, dedi. Crane bu konuyu orada bırakmak ve başarısızlığını komutana bildirmek zorunda kaldı. Onu hiç taburcu etmekle tehdit etmeyi denedin mi, diye sordu Buckets, yardımcı olmak amacıyla. Hiç denedin mi diye mi soruyorsun? Denememe gerek bile yok. Bir keresinde bu konuyu açmaya çalıştım, bitirmeme bile izin vermedi. Defterleri dengelediği anda gideceğini açıkça belirtti. Sonra, Allah aşkına, onu kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldım. Tanıdığım en bağımsız adam o. 4 haftanın birinde sarhoş ve baş belası olduğunu kendisi de biliyor. Onu taburcu etmek istemediğime şaşırıyor Taburcu mu edeceğiz? Onsuz idare edemem. Daha iyi bir iş ve daha geniş bir çevre istediğinde, tek yapması gereken Prescott'a gitmek. Onu taburcu edin ha. Benim tek korkum, onun kendi kendini taburcu etmesi. Böylece Buckets konuyu kapattı. Güneş batmaya başlarken, o ve Strong bu başarısızlığı Archer'a bildirmeye gittiler. Zirve, muhteşem bir ihtişamla, kara bulutların üzerinde parıldayarak yükseliyordu. Bonner, çok saygı duyduğu şefiyle birlikte yukarı aşağı yürüyordu. Onun derin gözlerinde, karamsarlığın gittikçe derinleştiğini görebiliyordu. Sadece Lillian ondan bir gülümseme koparabilmişti. Gelip koluna girdi ve onu yemeğe götürdü. Karanlık, hızla çöktü. Ay geç doğmuştu. Yıldızlar ise gökyüzünde adeta büyük bir karnaval düzenliyordu. Gökyüzü, o altın zemininde muhteşem görünüyordu. Bayan Stannard, artık neredeyse her akşam yaptığı gibi, Archer ailesiyle birlikte yemek yiyordu. Çünkü aile buna seve seve izin veriyordu. Archer, Harris'in o duman sinyali teklifinden ve, Tonio'ya olan sarsılmaz inancından bahsediyordu. Bayan Archer, güzel başını reddedercesine salladı. Kendi generaline güvenmeyen birinin, nasıl sadık olabileceğini aklı almıyordu. Savaş sırasında Bakan Stanton için de aynı şeyi söylemişti. Çünkü o demir iradeli adamın en katı inançlarından biri şuydu, güneyli doğan her asker. Hatta Thomas bile, kaçınılmaz olarak bir güneyli sempatizanı olmalıydı. Tonio hain olmalıydı. Çünkü kendi askerini görmekten ya da onunla konuşmaktan kaçınıyordu. Ki o asker, asla yanlış bir şey yapmazdı. Ve eğer Bayan Archer, kocasının hatırı için, Tonio'ya inanmıyorsa, Lilian'ın inancı ne durumdaydı? Hem babası, hem sevgilisi.
Evet, babası ve yakında kocası olacak adam. Çünkü Bayan Archer'ın artık bundan en ufak bir şüphesi yoktu. Lilian'ın dünyada en çok sevdiği iki adam da, Tonio'ya düşmandı. Ve biri, neredeyse onun kurbanı oluyordu. Sessizce, sadece Bayan Stannard dinliyordu. Apache Mohav'ı daha uzun süredir tanıyordu. Tonio ile Willett arasındaki bu hikayenin, madalyonun öbür yüzü de olabilirdi. Kahvelerini bitirmişlerdi. Muhteşem akşam havasını solumak için verandaya çıkıyorlardı. Babasının isteği üzerine Lilian, gitarını akort etmeye başlamıştı ki. Geçit töreninin karşı tarafında, kışlanın alçak önünde oturan adamlar arasında aniden bir hareketlenme oldu. Bir kargaşa, ani bir koşuşturma ve subay odalarının en üst sırasından, birkaç kapı öteden. Acı dolu, korkunç bir yardım çığlığı yükseldi. Archer ayağa fırladı, irkildi. Ancak Bayan Archer, sadece Kızılderilileri ve uğrayacakları ihaneti düşünerek büyük bir korkuyla kocasının koluna yapıştı, tutundu ve onu bırakmadı. Bayan Stannard, hemen salona fırlayarak Archer'ın tabancasını aldı. Geri dönüp, tek bir kelime bile etmeden silahı onun eline uzattı. Sonra üçü birlikte yola koyuldular. 50'ye yakın asker, kumlu zeminde çılgınca yardımcının odasına doğru koşuyordu. Ama Lilian, onların küçük Lilian'ı, geçmiş günlerin o sessiz, üzgün gözlü, endişeli çocuğu. Herkesin önündeydi. Beyaz kanatlı bir kuş gibi, hat boyunca adeta uçuyordu. Babası ona ulaştığında, Lilian kendini yanan bir yığının üzerine atmıştı bile. Tüten yatak takımları, ıslak bir battaniye ile alevleri söndürmeye çalışıyordu. Sonra, kendi bembeyaz elleriyle, ıslak ve darmadağın olmuş bir elbisenin kolunda, omzunda kalan son kıvılcımları savuşturdu. Diğer kıvılcımları ise, o sırılsıklam olmuş, kahramanlıktan uzak. Perişan figürün saçlarından ve yüzünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bu kişi Harold Willett'ti. Yatağının enkazı ortasında çaresizce yatıyordu. Bu sırada askerler Blitz, Wettstein ve doktorun yardımcısı, diğer yeni başlayan yangınları bastırmak için yere basıyor, küfrederek yanan parçaları eziyorlardı. Birlikte, Willett'i alevlerin arasından çekip çıkarmışlar ve odadan getirdikleri suyla ıslatmışlardı. Kışladan koşan adamların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak Bayan Archer ve Bayan Stannard, kalpleri güm güm atarak, güney verandasındaki o yanmış, dumanı tüten harabeye doğru eğildiklerinde bir şey gördüler. Yanmış, darmadağınık bir baş. Korku dolu bir yüz, Lilian'ın kollarına sarılmıştı. Lilian'ın o beyaz göğsüne yaslanmıştı. Willett korkudan, acıdan ve yaşadığı şoktan bayılmıştı. O kahramanlıktan uzak, denenmemiş, korkusuz kız ise, kendi güzel ellerini, yumuşak ve yuvarlak kollarını onun için feda etmişti. Kolları yanmıştı. Ama o kendi acısını hissetmiyordu. İçinde sadece sevgilisinin korkusu ve kurtulmasının verdiği o büyük sevinç vardı. Annesi bile, kurtardığı sevgilisini, kızının o sevgi dolu, korkusuz ve tutkulu kucaklamasından bir an için bile koparamadı. Tüm bunlar, o çaresiz, dehşet dolu saniyeler içinde yaşanmıştı. Genç bir kızın utangaçlık perdesi, o alevlerle birlikte yanıp kül olmuştu. Şiddetli sıcaklık, şok ve tehlike. Gizli kalan o büyük aşkın bağlarını koparmış, tomurcuklanan bir zambağı. Güçlü bir kadına dönüştürmüştü. Ve bu manzaraya, solgun, zayıf ve acı çeken bir başka göz şahit oluyordu. Odasından çıkıp gelen o genç asker, sessizce baktı. Sonra, kimseye fark ettirmeden oradan uzaklaştı. O çılgın alarm çığlığıyla fırladığı yatağına, o sallanan sandalyesine geri dönmesi için. Ona yardım edecek hiç kimse yoktu. O gece, başka hiçbir şey konuşulmadı. Sinyal verme düşüncesi tamamen unutuldu. Archer, yangın hadisesinden dolayı çok bitkin düşmüştü. Kısa süre sonra kendine gelen subayı, Stannard'ın evindeki boş bir odaya taşıdılar. Lilian da kendi odasına götürüldü. Ertesi sabah galeriye çıktığında, hem ellerinde hem de kollarında sargılar vardı. Bandajlar, o kırmızı yanık izlerini gizliyordu. Peki ya gözlerinde parlayan o ışığı? Yumuşak ve yuvarlak yanaklarını kaplayan o yanan kızarıklığı ne gizleyebilirdi? Archer onu kollarına aldı, kalbine bastırdı. Öptü ve derin bir iç çekerek görevine geri döndü. Bayan Archer ona sarıldı, sessizce etrafında dolandı. Söylenecek ne söz kalmıştı ki? Bayan Stannard ise yüzünde gülümsemeler ve adeta güneş ışığıyla geldi. Onun rahat bir gece geçirdiğini müjdeledi.
Onun, uyandığında ilk düşüncesinin ve ilk sözlerinin Lillian olduğunu söyledi. Ki gerçekten de öyle olmalıydı. En azından duyulan kelimeler bunu gösteriyordu. Bayan Stannard, o sevimli ama dertli küçük yüzü gördüğünde, başka ne diyebilirdi ki? Ve bizim Lily'nımız, işte böyle bir büyüye kapılmıştı. Böyle kazanılmıştı. Bentley'nin tüm uyarılarına rağmen Willett, yatakta sigara içmeye çalışmış ve odasını ateşe vermişti. Tüm geleneklerin aksine, kızın aşkı, toplumun gözü önüne ilk olarak bu şekilde serilmişti. Ancak Willett bu durumu cesaretle karşıladı. Endişenin, belirsizliğin ve tehlikenin tam ortasında. En azından parlak, gölgesiz, canlı bir umut parlıyordu. Mutlulukla karışık, utangaç bir sevinç ışığı. Lillian Archer, yeryüzündeki hiçbir kıza, hatta cennetteki beyaz cübbeli meleklere bile imrenmezdi artık. Ve onun için çevresindekiler de umut etmek, yardım etmek, iyi dilekler ve tebrikler yağdırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama, küçük kızımı böyle aşık düşünmek, dedi Archer. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Neden? Sen henüz 19 yaşında bile olmayacaksın. Ve annem seninle evlendiğinde, henüz 17 yaşındaydı, diye yumuşakça güldü Lillian. Babasının yanına sokulmuştu. Ve Bay Willett, kaptan olmaktan henüz çok uzak, diye iç geçirdi annesi. Babamla evlendiğinde, sen birinci teğmenliğe bile çok daha yakındın, diye neşeyle cevap verdi Lillian. Bir evet rütbesiyle, sadece ikinci teğmendi. Dedi Bayan Archer. Yine de, bir şekilde farklı görünüyor. Ve bize de öyle geliyordu. Çok kısa bir ilgi gösterişi, dedi zavallı Archer. Tanrı ona, daha uzun bir evlilik mutluluğu bahşetsin.